Astro Cafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Ben Derviş Barbaros. 4-10 Mayıs haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın atmosferi nasıl olacak? Detaylara hemen geçiyorum. Öncelikle nasıl bir atmosferi soluyacağımızı detaylandırmak istiyorum. Sonrasında burçlarınız özelinde de tüm bu yorumları sizlerle paylaşacağım. 3 Mayıs'tan başlatacağım haftayı çünkü Merkür Pazar günü Boğa burcuna geçiş yapıyor. Merkür'ün Boğa burcuna geçişi bizi nasıl etkileyecek? Buradan başlamak daha sağlıklı olacak. Merkür Boğa burcundayken zihinsel olarak biraz daha güvenli sularda yüzmek isteyebiliriz açıkçası. Kendimizi daha garantide olduğumuz konulara odaklayabiliriz ki bu konuların başında maddi güvenceler olacaktır. Maddi kaynaklarımıza odaklanacağımız ve bu alandaki projelerimizi gerçekleştirmek için belki de daha ayağı yere sağlam basan fikirler üretebileceğiz. Kendimizi nasıl daha güvenli hissedebileceğimizi ve bu güvenliği sağlamak için neler yapabileceğimizi hızlıca değil, yavaş ve emin adımlarla gerçekleştirmeye de odaklanacağımız bir döneme giriş yapıyoruz. Pratik çözümler üretebileceğiz yine bu süreçte. Sanat, müzik, bahçe işleri, yemek konuları, belki arkadaşlarımızla yemek organizasyonları yapmak için güzel bir dönem olacaktır. Geleceğe yönelik istikrar konuları yine tabii ki öncelikli olabilir bu süreçte. Merkür Boğa burcundayken yine tabii ki iletişimi temsil ettiğinden dolayı da iletişim dilimiz daha tatlı olabilir. Bu da ilişkilerimize, iş bağlantılarımıza, günlük hayatımıza çok daha olumlu bir etki getirebilir. Olumsuz yönüne bakacak olursak belki çok esnek olmayabiliriz. Bazı konularda daha inatçı bir tutum sergileyebiliriz ama maddi konularda daha somut başarılara ve fiziksel konforumuzu garanti eden noktalara odaklanacağız gibi görünüyor. Merkür Boğa burcuna geçtiği zaman demek ki bizler daha fazla finansal kaynaklarımıza, finansal güvencelerimize, tabii ki burcumuzu temsil ettiği ev konularında da kendimizi daha garantiye alma çabası içerisinde olacağız. Daha gerçekçi, hızlı düşünmek yerine güvenli düşünme odaklı olacağız. Yani güvenliğe odaklanmış olacağız. Kendimizi dediğim gibi sağlam almaya çalışacağız. Garanti adımlar atmaya çalışacağız. İstikrar arayacağız da diyebiliriz temel anlamıyla. 5 Mayıs'a geldiğimiz zaman Mars ve Jüpiter'in karesi bizi karşılıyor. Önemli bir kare açı. Özellikle savaş atmosferi etrafında düşündüğümüzde o enerjiyi büyütecek bir etki yaratabileceğini net söyleyebiliriz. Peki biz kişisel anlamda nasıl bir mesaj almalıyız diye soracak olursanız da burada boyunuzdan büyük işlere kalkışmamanız gerekliliğine işaret edecek bir açı olarak değerlendirebiliriz. Çünkü boyumuzu aşan belki de büyük hedefler belirlememize ve büyük aksiyonlar almamıza destek olacak ama sonunda da çok hızlı hareket ettiğimizden dolayı ve çok detaylı düşünmediğimizden dolayı da bazı kayıpları da beraberinde getirme ihtimali olan bir enerjiyi açığa çıkaracak. O yüzden de dikkat etmemiz gereken noktalar şunlar: aşırı özgüven ve abartılı eylemler. Bunlardan biraz uzak durmamız gerekiyor. Pervasızlığa, aşırı özgüvene dönüşebilir bu enerji. Hangi ev konularımızda aldığımızı da birazdan zaten burçlarınız özelinde detaylandıracağım. O yüzden de aşırılıktan kaçmamız bizim için yararlı olacaktır. Bir taraftan da yine huzursuz bir enerjiyi de tetikleyebilir. Belki Mars'ın enerjisiyle Jüpiter harmanlandığı zaman agresif enerji de biraz kendini daha güçlü ortaya çıkarabilir. Agresyon demişken burada Yengeç burcunda bir Jüpiter ağırladığımızdan dolayı da özelimizi korumak adına, ailemizi korumak adına, belki ev, yuva, barınma gibi konularda kendimizi güvenceye almak adına da agresif bir savunma şekli ortaya koyabiliriz. Burada da kırılmalar veya beklenmedik sonuçlar alacaksak da olumlu sonuçlar, bunların da önüne engel koyma gibi bir durum söz konusu olabilir. Hassasiyetlerimiz yine bu konularda tetiklenebilir. Finansal ve maddi konularda savurganlığı tetikleyebilir. Buna karşı da biraz dikkatli olmamız gerekecektir. Özellikle paramızı çarçur etme, şans oyunlarına odaklanmak için çok doğru bir süreç olmayacağını buradan belirtmek isterim.
Mars-Jüpiter karesi tartışmacı bir enerjiyi de ortaya çıkarabilir bünyemizde. Buna karşı dikkatli olmamız gerekecektir. Kendi bildiğimizi okuma yönünde ilerlediğimizde karşımızda duran kişileri de zorlayabiliriz. Onu kendi yolumuzdan ilerlemesi için ikna etmeye çalışabiliriz. Bu alanda gereksiz bir mücadele içerisine girebiliriz baktığımız zaman. Kendimizin her zaman haklı olduğunu ispat etme çabası içerisinde de ama gereksiz bir çaba içerisinde de olabiliriz. Kendimizi aşırı enerjik de hissedebiliriz bu süreçte ama o enerjiyi doğru kullanmak, doğru yönlendirmek de gerekecektir. Özellikle kazalara, dikkatsizlikten doğabilecek kazalara karşı, ev kazalarına karşı dikkatli olmamızda fayda olacaktır diye düşünüyorum. Dünya astrolojisi açısından bakacak olursak tabii ki o savaş atmosferinin daha da alevlenme potansiyeli yükseliyor gibi. Özellikle giriş kısmında belirttik. Boyumuzu aşan girişimlerde bulunmamamız gerekiyor. İşte Trump'ın veya diğer liderlerin de boylarını, devletlerinin güçlerini aşan girişimlerde veya askeri, özellikle Mars askeri konuları temsil ettiğinden dolayı da askeri kapasitesini aşan girişimlerde bulunması söz konusu olabilir. Tabii ki burada kaybetmeye de mahkum olabilirler. Saldırgan bir milliyetçilik politikası izleyebiliriz genel olarak dünya genelinde, ülkemizde de bu belki kendini gösterebilir. Diğer taraftan muazzam kamu harcamalarına, israfa ve bütçe açıklarına da işaret eder bu etki. Burada biraz belki de ülkelerin ekonomilerine odaklanmaları da gerekebilir. Piyasalara baktığımız zaman da büyük bir spekülasyonun ve çok da hatalı bir spekülasyonun yaratılması ve bundan dolayı da zararların oluşması söz konusu olabilir. Jüpiter dini konuları temsil ettiğinden dolayı inançlar temelinde de yine çatışmalar söz konusu olabilir. İnançlarla ilgili ciddi gündemlerimiz olacağını ben geçtiğimiz seneden beri sizlerle paylaşıyorum ve tam da bu noktada dünyanın geldiği noktayı da görebiliyoruz. Trump Papa'yla dahi bir çatışma içerisine girebiliyor. İsyanlar, grevler söz konusu olabilir bu süreçte. Özellikle halk ayaklanmaları tetiklenebilir. Salgın hastalıklara, ateşli hastalıklara karşı da yine biraz dikkat etmemiz gereken bir dönem söz konusu olabilir. Mars ve Jüpiter'in etkileşimi hava şartları noktasında da şiddetli gök gürültülü sağanak yağışları beraberinde getirebilir. Yıldırım düşmeleri ve dolu yağış gibi gündemler söz konusu olabilir. İlerlediğimiz zaman 6 Mayıs'ta Plüton'un retro sürecine başlayacağını gözlemliyoruz. Plüton Kova burcunda biliyorsunuz. Kova burcunda geri ilerleyecek olması bu konularda biraz içe dönük bir enerjiyi tetikleyecek. Yani toplumsal alanda bizler aslında dıştaki etkilere bakmaktansa kendi içimize de odaklanmamız gereken bir süreçte olduğumuzu fark edebiliriz. Kendi içimizde neleri değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor. Toplumsal olarak artık hangi zararlı alışkanlıklarımızdan, hangi zararlı toplumsal yapılardan kendimizi arındırmamız gerekiyor. Buna odaklanacağız. Belki bu şekilde değerlendirmemiz gerekecek Plüton'un Kova burcundaki retro sürecini. Ekonomik alanda baktığımız zaman piyasalarda durgunluk, ağır işleyen piyasalar ve yavaş seyreden satışlar olarak Plüton retro sürecini gözlemleyebiliriz, etkisini gözlemleyebiliriz daha doğrusu. Kişisel alanımıza baktığımız zamansa dışta bir şeyleri değiştirmekten vazgeçip içe yönelmemiz gerekliliğine işaret edecek. Kendimizle ilgili bir hesaplaşma süreci, hayatımızdan artık neleri arındırmamız gerekliliğine, iç dünyamızda odaklanmamız gerekliliğine işaret eden bir Plüton retro süreci olacağını belirtmekte fayda var. Bu enerjiyi bu yönde kullanmamız gerekiyor. Neyi değiştirmemiz gerekiyor? Hangi yönde dönüşüm sağlamamız gerekiyor? Kendi hayatımızı nasıl dönüştürmemiz gerekiyor? Buradan yola çıkmamız gerekliliğini Plüton retro süreci bir kez daha bize hatırlatacak. Çünkü içten dışa bir değişim mümkün olabilir ancak. Yani siz kendinizi değiştirmediğiniz müddetçe toplumu ve dünyayı da
değiştiremeyeceğinizi anlamanız gerekiyor. Plüton buna biraz vurgu yapacak. Bu yönde belki bazı gizli kalmış konularında gün yüzüne çıktığını, kendi gölge yanlarınızın da artık gün yüzüne çıkma zamanı geldiğini ve onlarla hesaplaşmanın da zamanı geldiğini gözlemleyebilir ve bunun üzerine çalışabilirsiniz bu enerjiyle. Merkür ve Plüton karesi yine aynı gün içerisinde etkisini gösterecek ancak bu kare açı baktığımızda Plüton'un retro sürecinden önce netleşecek. Burada Merkür bize zaten bir uyanış getirecek diyebiliriz. Çünkü Merkür ve Plüton'un kare açıları gizli saklı konuları gün yüzüne çıkarır. İşte bu tetiklenmeyle birlikte bizler biraz iç dünyamıza yönelebiliriz. Bu kare açı bir şeyleri fark etmemize yardımcı olabilir ve bu farkındalıkla da ya ben bu konuları atlamışım, bu detayları geçmişim, aslında bu alanda da biraz çalışmam, bir şeyleri değiştirmem, dönüştürmem gerekiyor deyip dediğim gibi o retro sürecine giriş yapabiliriz. Şimdi finansal alanda tabii ki ekonomik sarsıntıları getirebilir Merkür ve Plüton'un bu kare açısı. Sabit bir enerji, Boğa burcu ekonomiyle, parayla ilgili olduğundan dolayı da bankacılık skandallarına, büyük finansal kayıplara ve balonların patlamasına işaret edebilir. Yolsuzlukların ifşası özellikle bu dönemde gündeme gelebilir. Dolandırıcılıklar, sahtekarlıklar, hırsızlıkların ifşa olduğu bir hafta geçirebiliriz. Bilgi manipülasyonu ve sansürle ilgili gündemler yine daha fazla ön planda olabilir. Yani gündeme gelecek gelişmelerin saklanmaya çalışılması da, medyanın konudan uzak tutulmaya çalışılması da söz konusu olabilecektir. Siber güvenlikle ilgili konular yine güvenliğin ihlali gibi gündemlerimiz söz konusu olabilir. Veri sızıntılarına karşı telefon veya internet üzerinden yürütülen dolandırıcılıklara karşı önemli bir etki de bu hafta kendini gösterebilir. Sistemsel arızalar yine kendini gösterebilir. Bunu temel olarak ulaşım, iletişim ve ticaret ağlarında da düşünebiliriz. Ulaşım ağlarında, iletişim uydularında beklenmedik kesintiler söz konusu olabilir bu süreçte ve belki de bunlara dıştan bazı güvenlik dışı müdahaleler de söz konusu olabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Radikal bir yenilik zorunluluğu kendini daha güçlü gösterebilir yine bu süreçte. Tedarik zincirlerinde krizler tetiklenebilir. Gıda tedarik zincirlerinde aksamalar, tarımsal konularda yine bazı olumsuz gelişmeler söz konusu olabilir. Güç mücadeleleri yine gündemde olabilir. Şiddetli protestolar ve grevler Merkür ve Plüton karesi tarafından da yine tetiklenebilir. Merkür-Plüton karesi kişisel alanımıza nasıl yansıyacak diye baktığımız zamansa aslında biraz saplantılı bir zihin yapısı verebilir bizlere. Bazı konulara kafayı takabiliriz bizler bu süreçte. Bir şeyleri araştırmaya, bazı konuları çok detaylıca öğrenmeye odaklanabiliriz. Entelektüel bir inatçılık veriyor aslında bize baktığımızda. Biraz da o bilgiyi baskı unsuru olarak, belki de tehdit unsuru olarak kullanabileceğimiz gündemlerde söz konusu olabilir. Yani birisi hakkında bir bilgiyi ona karşı bir koz olarak kullanma ve baskı aracı olarak kullanma gibi gündemlerde söz konusu olabilir. İletişim tarzımıza baktığımız zamansa Merkür söz konusu olduğunda belki de iletişimle veya kullandığımız dille ve az önce dediğim gibi elimizdeki kozla, bilgi kozuyla da etrafımızdaki kişiler üzerinde biraz baskı kurmaya çalışabiliriz. Aynı gün içerisinde Venüs ve Lilith karşıt açısı da aktif olacak. Zorlayıcı bir açı gibi görünüyor. Özellikle ilişkilerde, arkadaşlık noktasında daha fazla bir entelektüel uyum arayışına yönelebiliriz. Tabii ki Lilith burada kıskançlık, haset, sır saklama ihtiyacı gibi konuları biraz tetikleyebilir. Biraz da kendi iç dünyamıza odaklanabiliriz. İç dünyamızda biraz gerilim hissedebiliriz. Baktığımız zaman belki de sosyal uyum, sevgi, ilgi, alaka görme çabamız kendini daha güçlü bir şekilde ortaya koymaya çalışabilir. Tam da bu noktada etrafla uyumlanmaya çalışabiliriz ama iç dünyamızda da
gizliden gizliye bir agresyon ve gerilim hissedebiliriz bu konuda. Şimdi geçelim burçlarınız üzerinde bu haftanın sizlere neler vaat ettiğini detaylandırmaya. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları 4-10 Mayıs haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın enerjileri sizin hayatınıza nasıl etkiler getirecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtsız bırakmıyorum. Her zaman yanıt bulabilirsiniz yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ve yine videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. 3 Mayıs'la haftayı açıyorum ben çünkü 3 Mayıs'ta Merkür Boğa burcuna geçiş yapıyor. Merkür'ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte bizler maddi konular, güvencelerimizle ilgili, harcamalarımızla ilgili daha yapıcı, daha istikrarlı, daha ayağı yere sağlam basan bir zihinsel yapı içerisinde olabiliriz ve bu yönde projeler geliştirebiliriz. Güzel bir etki getirecektir bize. İletişim dilimizde daha bir tatlı hal alabilir aslına baktığımız zaman. Bu da çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimize daha pozitif bir destek sağlayabilir. Çalışma hayatımız, gündelik hayatımızda çok daha verimli iletişim kurabileceğimiz bir süreç söz konusu olabilir ama tabii ki Merkür Boğa burcuna geçer geçmez Plüton'la bir kare açı yapacak 6 Mayıs'ta. Bununla devam etmek istiyorum öncelikle. Merkür ve Plüton'un kare açısı 2-11 ev aksında. Bizim dikkat etmemiz gereken esas nokta güvendiğimiz arkadaşlarımız, güvendiğimiz sosyal çevremiz, kariyer kazançlarımıza yine özellikle biraz güveniyorsak ve uzun vadeli bazı yatırımlar yapmışsak bu güvenceyle birlikte zorlanabileceğimiz bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Yine bu yatırımlarla ilgili, uzun vadeli yatırımlarımız veya kariyer kazançlarımızla ilgili bazı hasır altı edilmiş gündemlerimiz varsa bunu biz de yapmış olabiliriz veya çalıştığımız kurum, firma, yöneticimiz de yapmış olabilir. Arka planda kalmış, gizlenmiş konularında gün yüzüne çıktığını gözlemleyebiliriz. Yakın arkadaş çevremizde aslında güvenimizi sarsacak, onların gerçek yüzünü görmemizi sağlayacak gelişmelerle de haberlerle de karşılaşabiliriz. Baktığımız zaman dikkat etmemiz gereken konu ne demek ki bizim açımızdan bu hafta? Maddi konular, güvence, sosyal çevre ilişkilerimiz, uzun vadeli yatırımlarımız, özellikle yine baktığımız zaman bir kredi almışsak, bir borç almışsak, işte geleceğimizi şekillendirmek, yapılandırmak adına bazı girişimler yapmışsak, gözden kaçırdığımız, bilerek kaçırdığımız veya sorun olabileceğini düşünmediğimiz bazı detayların artık kendini sorun olarak gösterebildiği bazı gündemler söz konusu olabilir. Tabii ki Merkür-Plüton karesi bir noktada da bizi uyandıracak ve bu uyanışla birlikte Plüton'un hemen sonrasında 6 Mayıs'ta retro sürecine başlayacak olması da gözümüzden bazı şeyleri ya bilerek ya bilmeyerek kaçırdığımızı ya da bizden saklanan konular temelinde bazı şeyleri hayatımızda içe dönüp değiştirip dönüştürmemiz gerekliliğini bir kez daha görebileceğiz gibi. Bu işte yakın arkadaşlarımız olabilir, sosyal çevremiz olabilir. Bizler kendimizi bu alanda güvenli, huzurlu, rahat hissetmiş olabiliriz ama bir yanılgı içerisinde olduğumuzu gözlemlemiş olabiliriz ve burada dışta bir değişime odaklanmak yerine aslında kendimizle ilgili öncelikle bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini fark edeceğiz ve sonrasında bunu dışarıya doğru yansıtmaya da başlayacağız. Hangi konularda bizler hayata yeniden başlamak durumundayız? Bunu daha net görüp bununla yüzleşip sonrasında da dediğim gibi bu enerjiyi dışa da yansıtmamız gerekecek. Demek ki Plüton sizin sosyal çevre alanınızı değiştirmek, dönüştürmek üzere aksiyondaysa önce kendinizi bir değiştirip dönüştürmeniz gerekiyor ki sosyal çevre alanınız, yakın arkadaş alanınız da değişebilsin. Gelecek hedef ve hayalleriniz de yine bu yönde değişim ve dönüşümü hissedebilsin. Kariyer kazançlarımıza ama her noktada dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki Merkür'ün temsiliyetlerine baktığımız zaman da çalışma arkadaşlarımızla ilişkiler konusu da biraz bizi yorabilir bu hafta içerisinde. Orada da biraz dikkatli olmamız gerekebilir.
5 Mayıs'a dönecek olursak, Mars ve Plüton'un karesi söz konusu. Mars sizi temsil ediyor zaten birinci evinizde, Jüpiter ise dördüncü evinizde sevgili yükselen koçlar. O yüzden aile içi gerilimi biraz sanki siz bu hafta tetikleyebilirsiniz gibi görünüyor. Özellikle bakış açınız, değer yargılarınız temelinde zorlanabileceğiniz ya da görmekten kaçtığınız, gerçeklerle yüzleşmekten kaçtığınız konuların belki gün yüzüne çıkması sizin o agresyonu tetiklemenize de vesile olabilir. Sizler biraz bu hafta agresif bir tutum içerisinde olabilirsiniz. Ailevi konularda burada dikkat etmeniz gerekecek gibi görünüyor. Bu haftanın enerjisi baktığımız zaman 6 Mayıs'a odaklanıyor gibi görünüyor. Çünkü Merkür Kuzey Ay düğümüyle de bir 60'lık açı gerçekleştirecek. İşte Merkür'ün aslında biraz öncülük etmesi bu haftanın enerjisine bazı şeyleri fark etmemize ve daha yapıcı, daha sağlam aksiyonlar almamız için zihnimizi yormamıza yönlendirecek gibi görünüyor gökyüzü. Kuzey Ay düğümü bizim 12. evimizde. Demek ki bizler biraz kendimize odaklanmalıyız, biraz geri plana çekilmeyi belki düşünebiliriz. Çünkü hayatımızdaki sorunları, problemleri özellikle Merkür biraz problem yaratacak gibi görünüyor gündelik hayatımızda bu hafta. Bu problemleri aşmak, nasıl aşabileceğimizi ya da üstesinden nasıl gelebileceğimizi görebilmek olayların içindeyken değil, dışındayken daha mümkün olabilecek gibi görünüyor. O yüzden de göremediğiniz yanlar, göremediğiniz detaylara ya da arkanızdan çevrilen işlere odaklanmanız, biraz kendinizi geriye çekmeniz de mümkün olabilecek gibi. Çünkü olayın içindeyken o agresyon, o durum, o stresle birçok şeyi bir anda görmeniz mümkün olmayabilir ama geri plana çekildiğiniz zaman, biraz olaylara uzaktan baktığınız zaman, bakış açınızı genişlettiğiniz zaman artık bazı şeyleri daha farklı ve daha detaylı görme şansınız olacaktır. O gizli, saklı veya olayın içindeyken göremediğiniz detayları görme şansınız daha da mümkün olabilecek gibi ve nasıl ilerlemeniz, hangi yönde ilerlemeniz gerekliliğini daha net görebileceğiniz bir etki de yaratacak gibi görünüyor. Aynı gün içerisinde Venüs ve Lilith'in de 3-9 ev aksında bir karşıt açısı söz konusu. Bizler aslında bu dönemde ilişkilerimizi iyileştirmek adına girişimler yapıyor olabiliriz. Belki iletişim ağımızı genişletmeye çalışabiliriz. Arka planda bazı farklı amaçlarımız olabilir. Bizler mesleğimizde yükselmek istiyorsak, kendimizi geliştirmek istiyorsak, belki değer yargılarımız farklı olabilir. Bunu biraz gizli tutarak, baskılayarak da ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyorsak dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü o hırslarımıza yenik düşebileceğimiz bir haftada olabiliriz. Yani gerçek amacımız, gerçek düşüncelerimiz, değer yargılarımız açık verebilir. Bu konuda biraz dikkatli olmamız gerekecektir. O Venüs-Lilith karşıtlığı herkesle iyi geçinme amacınızı açığa çıkarabilir. Yani değerinizin bilinmesini istiyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri alttan almaya çalışıyor olabilirsiniz bu noktada ama bir noktada dediğim gibi açık verebilirsiniz ve aslında gerçekte çok da öyle hissetmediğiniz, düşünmediğiniz gün yüzüne çıkabilir. Buna biraz dikkat etmekte fayda var. Biliyorum aşk, para ve sağlık konusunda da sizler benden bazı yorumlar bekliyorsunuz. Maddi konularda zaten belirttim. İleriye yönelik bazı yatırımlarımız bizi bütçe olarak zorlayabilir bu hafta içerisinde ya da hasır altı ettiğimiz bazı konular maddi güvencelerimizi zorlayabilir. Burada dikkat etmemiz gerekecektir. İlişkilerle ilgili alanda baktığımız zaman daha sağlıklı gelişmeler söz konusu olabilir. Güneşin Jüpiter'le yaklaşan 60'lık açısı önümüzdeki süreçte aşk hayatımıza bir canlılık getirebilir. Sağlıkla ilgili konularda Güney Ay düğümünün de Merkürle uyumlu açı içerisinde olacak olması bizi pozitif yönde etkileyebilir. İyileşmeler gözlemlenebilir bu hafta içerisinde. Böylece haftayı tamamlamış olalım sevgili yükselen Koç burçları, sizin için mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.
Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları 4-10 Mayıs haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın etkileri yaşam alanınıza nasıl etkiler getirecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerileriniz cevapsız kalmıyor. Yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz ve videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem beğeninizi hem de desteğinizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. 3 Mayıs'la başlıyorum ben haftaya çünkü Merkür Boğa burcuna geçiş yapacak. Sizin burcunuza geçiş yapacak sevgili boğalar ve bu da sizin aslında daha fazla zihninizi kendinize odaklayacağınıza işaret ediyor. Tabii ki Merkür para hanenizi temsil ettiğinden dolayı da maddi güvenceleriniz, bu alandaki girişimleriniz, projeleriniz de daha fazla gündeminizde olabilecek gibi görünüyor. Burada biz dediğim gibi imajımıza odaklanabiliriz. Çevremizde nasıl iletişim kurduğumuza, dışarıdan nasıl algılandığımıza biraz daha fazla zihnimizi yorabiliriz bu süreçte. Burada belki biraz estetik kaygılar da söz konusu olabilir. Çünkü Venüs de sizin yönetici gezegeninizde İkizler Burcu'nda. İletişim dilimiz bizim için biraz daha önemli olacak. Daha bir tatlı dilli olabiliriz bizler aslında bu süreçte ve ilişkilerimizi daha başarılı yönetebiliriz. Merkür yine 5. evimizi yani flört aşk alanımızı da yönettiğinden dolayı bu ilişkilerimize de olumlu bir etki sağlayabilir. Girişim yaparken kendimizi göstermeye çalışırken belki yine konforlu bir arayış içerisindeysek bu hafta hayat alanımızda bunlarla ilgili de daha pozitif destekler alabiliriz gibi. Ama Merkür bu haftanın enerjisini biraz yönlendirecek gibi ve zorlu açıları da söz konusu 6 Mayıs'a geçecek olursak Merkür Plüton'la bir kare açı gerçekleştiriyor. Merkür-Plüton kareleri gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla bağlantılıdır. Biraz gizlerin, sırların açığa çıkmasına işaret eder. Bu etki temel olarak kariyer alanımızda kendini daha güçlü gösterebilir. Çünkü Plüton sizin 10. evinizde seyrine devam ediyor. Plüton burada aslında fark edemediğimiz bir değişim dönüşümü fark etmemizi ve Plüton'un retro sürecine girmesiyle birlikte biz kendi içimize yönelip işte o farkındalığı nasıl değişime, dönüşüme dönüştürebileceğiz ve bu alana odaklanacağız gibi kullanacağımıza işaret ediyor. Şimdi Merkür-Plüton karesi dedik bizim kariyer alanımızda, statümüzle ilgili konularda fark edemediğimiz bir durumu fark etmemizi, bizden gizlenen bir durumun açığa çıkmasını veya belki de bizim gizlediğimiz bazı konuların gün yüzüne çıkmasını tetikleyebilir. Plüton baktığımız zaman sizin 7. evinizi modern yöneticisi. Bundan dolayı da ortaklı işlerimizde, evliliğimizde, ilişkimizle ilgili konulara belki biraz daha dikkat kesilmemiz gerekebilir. Birbirimizden sakladığımız, gizlediğimiz konular, detaylar varsa bunlar kendiliğinden gün yüzüne çıkabilir. Başka bir yoldan kulağımıza da gelebilir. O yüzden dikkatli olmamız bizim için bu alanda faydalı ve işte dediğim gibi Plüton'un da hemen akabinde retro sürecine başlayacak olması ilişkimizi daha iyi yönlendirebilmek, daha iyiye evirebilmek için neler yapmamız gerekiyor? Buna odaklanacağız ama bunu daha fazla içsel bir enerjiyle değerlendireceğiz. Yani kendimizde değişime, dönüşüme odaklanmamız gerekecek. İlişkimizde bir şeyler yolunda gitmiyorsa, işte o birbirimizden sır tutma noktasına gelmişsek, bunun nedenini kendi içimizde aramamız gerekiyor. Karşımızdaki kişiyi suçlamak ya da orayı değiştirmektense kendimizi değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekliliğini bu Merkür-Plüton karesi belki de bize daha net gösterebilecek. Bizim odak noktamız biraz da bu olacak bu hafta itibariyle. Bir diğer taraftansa Mars ve Jüpiter karesi de kendini güçlü bir şekilde hissettirecek 5 Mayıs'ta. Mars'ın enerjisi kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerimiz, birlikte yaşadığımız alandaki kişilerle ilişkilerimize yansıyacak. Birbirimizden sakladığımız, gizlediğimiz konular, detaylar burada bir problem yaratabilir. Mars Koç burcunda ve orada güçlü bir pozisyonda
Belki de siz aslında biraz gerilimi yükseltebilirsiniz. Sevgili yükselen boğa burçları, çok gün yüzüne çıkmasını istemediğiniz konular, detaylar ya da kendinizle yüzleşmekten kaçtığınız bazı hayati detayların çevrenizdeki kişiler tarafından belki biraz gün yüzüne çıkarılmaya çalışılması sizi biraz yorabilir. Gizli saklı şeyler biraz gün yüzüne çıkacak gibi. Hem Merkür-Plüton karesi bunu tetikleyecek hem de 3-12 ev aksındaki bu etkileşimde aslında perde arkasındaki gelişmelerin kendini daha görünür kılacağı bir gündeme işaret ediyor bu hafta sizler açısından. Jüpiter sizin 8. evinizi de temsil ettiğinden dolayı kendinizle yüzleşmeniz, kendinizde değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken detayların problem yarattığı ve krizin kaynağının siz olduğu gelişmeler söz konusu olabilir sevgili yükselen boğa burçları. Yine 11. evinize de bakacak olursak burada belki de uzun vadeli perde arkasında kalmasını istediğiniz bazı projelerinizin gün yüzüne çıkması yakın çevre ilişkilerinizde de biraz gerilimi tetikleyebilir gibi. Burada biraz stresli bir haftada olduğumuzu belirtmekte fayda var. Merkür yönetiyor dedik. Daha fazla iletişim trafiğimizde gerilimler, gizlenen bilgilerin açığa çıkması bizi yorabilir gibi. Plüton retro yapacak dedik 6 Mayıs'ta. Plüton'un retro yapması da dediğim gibi öncelikle kendimizle ilgili bazı şeyleri değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekliliğine işaret edecek. Bu da kariyerimizde bizi zorlayan durumlar varsa, olaylar varsa kariyerimizi veya kariyer alanımızdaki şartları, olayları, durumları değiştirmek, dönüştürmek yerine aslında kendimizi değiştirmenin ve dönüştürmenin zamanı geldiğine işaret edecek gökyüzü bize burada. Bu şekilde Plüton enerjisini, Plüton retro enerjisini kullanmamız gerekecek gibi görünüyor. Aynı gün içerisinde yine Merkür ve Kuzey Ay düğümünün de bir 60'lık açısı söz konusu. Demek ki aslında bizler hayatımızda ilerlememiz gereken yönü biraz da bu etraflıca değerlendirdiğimiz zaman tüm bu olaylar çerçevesinde ve iteklemesiyle belki de biraz daha net göreceğiz gibi görünüyor sevgili yükselen boğa burçları. Yani bizler özellikle bu dönemde sosyal çevre ilişkilerimize odaklanmak durumundaysak, kariyer kazançlarımıza odaklanmak durumundaysak, ileriyi, geleceği daha net görebilmeye odaklanmak durumundaysak, bu noktada neyi değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor? Bunu daha net görerek aksiyon alabileceğimiz, buna uyanabileceğimiz, biraz çaba gösterdiğimiz takdirde bir haftada da olabiliriz. Aynı gün içerisinde Venüs ve Lilith'in de 2-8 ev aksındaki karşıtlığı söz konusu. Sizler aslında kazançlarla ilgili, harcamalarla ilgili konularda veya ortak gelir giderler konusunda da daha uyumlu bir tablo çizmeye yönelmiş olabilirsiniz. Tatsızlık çıkmamasını istiyor olabilirsiniz. Belki işte orada dengeyi korumanız gerekiyor. O güvencelerin sarsılmaması için ilişkileri iyi tutma çabası içerisinde olabilirsiniz. Ama arka planda da sizi rahatsız eden bazı konular söz konusu olabilir. İşte bu karşıt açı o sizi rahatsız eden detayların ortaya çıkma ihtimalini de işaret edebilir. Bazı konularda açık verebilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekecektir. Hırsımıza yenilmememiz gerekiyor. Eğer bazı güvencelere, ortaklıklara bağlıysa hala işte dediğim gibi o ilişkileri tatlı tatlı yürütme gibi bir yönelimde bulunmamız bize daha fazla fayda getirebilir bu hafta içerisinde. Para konusunda Venüs İkizler Burcu'nda ilerliyor. Uranüs İkizler Burcu'na geçmiş durumda. Güzel dağ akışında etkiler alabiliriz. Lilith'le karşıtlığı biraz dediğim gibi hırslarımıza yenilmeme noktasında önemli maddi konular gündemimizde olacak ama Merkür ve Plüton'un da yine o kare açısı kariyer temelli bazı zorlukları gündeme getirebilir. O yüzden çok net konuşamıyoruz. Sevgili yükselen boğa burçları maddi konularda
iyi mi olacak, kötü mü olacak, o konuların gündeme açığa çıkması sizi nasıl etkileyecek? Bunu kişisel konularınızla değerlendirmeniz gerekecek. Aşk hayatınızla ilgili Merkür'ün Güney Ay düğümüyle uyumlu açısı nedeniyle daha yolunda gelişebilir. Belki bu alanda pozitif etkiler alabilirsiniz gibi görünüyor ve yine Merkür'ün zaten birinci evinizde olması aşk ilişki konularını da daha fazla gündeminize getirebilir olumlu yönde. Kariyerle ilgili konularda zaten Merkür Plüton'un zorlayıcı açısının aktif olması da biraz sizi zorlayacak gibi görünüyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları 4-10 Mayıs haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın enerjileri sizin burcunuza nasıl yansıyacak? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerileriniz her zaman yanıtlanıyor biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem beğeninizi hem de desteğinizi gösterebilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak da yine videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. 3 Mayıs'ta Merkür sizin yönetici gezegeniniz Boğa burcuna yani 12. evinize ilerleyecek. Bu da odak noktanızın zihinsel açıdan kendiniz olacağına işaret ediyor. Biraz iç dünyanızda bazı şeyleri sorgulayabileceğinize, belki gölge yanlarınızla yüzleşme ihtiyacınıza işaret ediyor olabilir. Bir şeyleri kafanızda çözmeye odaklanacağınızı düşünebiliriz açıkçası. Çünkü biraz geriye çekilme, bazı şeylere uzaktan bakma ve bu şekilde çözüm oluşturmak sizin için daha güvenli, daha istikrarlı sonuçlar sağlayabilir. Belki kendi gölge yanlarınızla yüzleşmenin de size daha uzun vadeli ve istikrarlı sonuçlar verebileceği bir etkiden de bahsedebiliriz burada. Çünkü Merkür Boğa burcunda rahattır, güvence arar, güvence odaklı sonuçlar ve projeler, zihinsel süreçleri açığa çıkaracaktır. Ancak dikkat etmemiz gereken önemli detaylar da olacak tabii ki bu hafta. Merküryen enerji biraz daha aktif gibi görünüyor. Merkür bu haftayı biraz daha aktif yönetiyor gibi göründüğünden dolayı da odak noktamız yani gölge yanlarımız olabilir, kontrolümüz dışında gelişen olaylar olabilir ve bu konularla nasıl paniğe kapılmadan baş edebileceğimiz de olabilir. Şimdi 6 Mayıs'a geçecek olursak 6 Mayıs'ta Merkür Plüton'la bir kare açı yapıyor ve bu kare açı 12-9 ev aksında. Demek ki bizler yurt dışı bağlantılı konular, kendimizi geliştirmeye çalıştığımız, uzmanlaşmaya çalıştığımız konular, bunlar meslekle bağlantılı olabilir, farklı bir alanda da olabilir. Yine yabancılarla olan ilişkilerimiz söz konusu olabilir. İnançlarımız, olaylara bakış açımız, değer yargılarımız, yüksek eğitim, seyahatler, yurt dışına yerleşme gibi konular söz konusu olabilir. Burada bizler bir şeylerin gizli saklı kalan konuların açığa çıktığını gözlemleyebiliriz. Çünkü Merkür-Plüton kareleri genellikle gizlenen olayların, bilgilerin, durumların açığa çıkmasına işaret eder. İşte bizler bu alanda bu etkiyi gözlemleyebiliriz. İşler biraz çığırından çıkabilir ve o bizden gizlenen, saklanan ya da bizim göremediğimiz bazı detaylar kendini daha görünür kılabilir. Hatta bu konular etrafında bizim de aslında bazı detayları hasır altı ettiğimiz gündemler varsa işte onlar da kendiliğinden gün yüzüne çıkabilir bu Merkür-Plüton karesiyle birlikte ve bunlarla aslında biraz da yüzleşmemiz gerekebilir Merkür'ün 12. eve geçmesiyle birlikte. Yani o hasır altı ettiğimiz, görmekten kaçındığımız ya da aslında değişmesi, dönüşmesi gereken detayları geri plana ittiğimiz gündemler bizi biraz yorabilir gibi görünüyor. Burada önemli olan şu: Plüton retro sürecine başlayacak yine aynı gün içerisinde ve bu kare açı retro sürecinden önce gerçekleşiyor. Demek ki Merkür-Plüton açısı bizi bir noktada uyandıracak, daha sağlam düşüncelere odaklanmamız için biraz zorlayacak gibi görünüyor. Plüton retro sürecine başladığında ise az önce bahsettiğim konu başlıkları temelinde de bizler değişimi, dönüşümü dışarıda aramaktansa kendi içimizde aramaya odaklanacağız. Yani
Kendimizi işte dediğim gibi geliştirmeye çalışıyorsak burada eksiğimiz nedir, neyi değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor? Bunu bulup değiştirmeye odaklanacağız gibi görünüyor. Yani dıştaki şartları değiştirmektense kendi içimizde neyi değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyorsa bir alanda uzmanlaşmak, meslekte yükselmek, sosyal medyada daha bilinir olmak, yurt dışıyla bağlantılı konularda işte başarı sağlayabilmek için biraz içe odaklanmamız gerekecek. O değişim, dönüşüm belki artık bazı şeyleri geride bırakmanın zamanı geldiğini daha net görebileceğiz bir Plüto retro sürecinde ve Merkür Plüton karesi de işte bu değişim ve dönüşümü alevleyecek bir etki olarak kendini gösterebilir. Diğer taraftansa 5 Mayıs'a döndüğümüz zaman Mars ve Jüpiter'in karesi söz konusu. Mars ve Jüpiter karesi sizin de 11-2 ev aksınıza işaret ediyor. O yüzden de sosyal çevre alanında sizler daha aktif olmaya çalışıyorsanız, sosyal çevre ilişkilerinizde daha enerjik ve bu konuları, bu ilişkileri aktif tutmaya çalıştığınız bir süreçteyseniz de biraz güven konusu sizi zorlayabilir açıkçası. Belki bazı kişilere aşırı güvenmeniz, aşırı umut bağlamanız ya da toplum önünde görünür olduğunuz konulara belki maddi açıdan daha umutla bağlandığınız gündemleriniz varsa burada biraz zorlanabileceğimizi söyleyebiliriz. Jüpiter baktığımız zaman sizin kariyer alanınızı yönetiyor, yine dördüncü evinizi yönetiyor. Hem ev aile hayatınızın hem de kariyer hayatınızın geleceğiyle ilgili o umut bağladığınız temeller sizi biraz yorabilir. Biraz gerilim yükselebilir açıkçası. Size güvence vermekten uzak olabilirler veya maddi açıdan da sizi uzun vadede zorlayabilecek bazı gelişmeler de söz konusu olabilir. Bunları biraz netleştirmemiz gerekebilir açıkçası. Sevgili yükselen ikizler burçları bu hafta gezegen açıları biraz zorlayıcı. Çok pozitif şeylerden bahsedemiyorum bu hafta. Az öz ama daha fazla zorlayıcı açılarımız aktif. Burada Mars ve Jüpiter'de dediğim gibi bizi sosyal çevre ilişkileri, uzun vadeli yatırımlar noktasında biraz güvence ve maddi kaynaklar noktasında zorlayacak gibi görünüyor. Bir diğer taraftansa Merkür enerjisi daha aktif dedik. Merkür Kuzey Ay düğümüyle de bir 60'lık açı gerçekleştirecek. Kuzey Ay düğümü bizim zaten kariyer alanımızda, bizim bu sürede kariyerimize, toplumsal statümüze odaklanmamız gerekliliğine dikkat çekerken Merkürle yapacağı 60'lık açı da bizi burada pozitif yönde destekleyecektir. Aslında tüm bu hafta yaşayacağımız olayların kariyerimize, toplumsal statümüze yansımalarının ne olabileceğini de daha net görebileceğiz ve aslında bu olayların da işte o hedefimize giden yolda bize olumlu bir etki sağlayabileceğini de düşündürebilir. Aynı gün içerisinde Venüs ve Lilith karşıtlığı da söz konusu. 1-7 ev aksında bu etkiyi alacağınızdan dolayı sevgili yükselen ikizler burçları, ilişkide denge kurmak bizim için büyük önem arz edecek bu hafta içerisinde. Çünkü gölge yanlarınızı karşı tarafa yansıtabilirsiniz. Onu suçlayıcı bir ruh halinde olabilirsiniz, yönelimde olabilirsiniz. Sırlar, belki gizli saklı konular kendini daha fazla ilişkideki dinamikleri germe açısından gösterebilir. Kıskançlıklar belki daha yüzeye çıkabilir bu hafta içerisinde ilişkilerinizde. Dikkat etmeniz gereken temel noktalar bu olacak. Birbirinizin enerjisini emmek yerine birbirinizin enerjisine destek vermeye çalışmanız olumlu yönde sizin için daha pozitif etkiler getirecektir. Kıskançlıklara, gereksiz belki hırslara yenik düşmemek sizin için fayda sağlayacaktır bu hafta. Maddi konularda biraz zorlanabiliriz. Mars ve Jüpiter karesi özellikle uzun vadeli girişimlerimizin bizim şu anki kişisel bütçemizi zorlayabileceği durumlara işaret ediyor olabilir. Yine kariyer kazançlarımız çok da beklemediğimiz şekilde kendini gösterebilir bu hafta. Bu alanda biraz zorlanabiliriz. Aşk hayatımızla ilgili Venüs zaten sizin 5. evinizi yönettiğinden dolayı da hırslar, gizli emeller kendini biraz daha fazla gösterebilir. Kıskançlıklar ilişkileri gerebilir.
Çalışma hayatımızla ilgili de yine baktığımızda Plüton ve Mars'ın zorlayıcı açılar içerisinde olması iş alanında da bizi biraz zorlayabilir. Değişim, dönüşüm ve kazançlar temelinde biraz zorlandığımız bir haftada olabiliriz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları 4-10 Mayıs haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın etkileri hayatımıza nasıl yansıyacak? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum biliyorsunuz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde desteğinizi gösterebilirsiniz ve hype seçeneğini kullanarak da videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına da destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. 3 Mayıs'ta Merkür'ün Boğa burcuna geçişi söz konusu. Pazar günü bu enerjiyle haftayı açacağız. Merkür'ün Boğa burcuna geçmesi demek aslında bizim odak noktamızın 11. ev olacağı demek. Yani geleceğimiz, hedeflerimiz, hayallerimiz, uzun vadeli girişimlerimiz, kariyer kazançlarımız, sosyal çevre ilişkilerimiz odak noktamızda olacak. Merkür Boğa burcuna geçtiğinde düşünce yapımız daha bir ağırlaşabilir. Daha sağlam temeller üzerine bazı düşüncelerimizi yapılandırmaya odaklanabiliriz. İşte bu noktada da hem gelecek hem sosyal çevre ilişkilerimiz hem de kariyer kazançlarımızı daha gerçekçi bir şekilde ele alıp düşünceye odaklanacağız. Bu alanda belki bazı projeler üreteceğiz diyebiliriz. Merkür bu haftanın biraz yönetici enerjisi gibi. O yüzden de yaptığı açılar da belirleyici olacak. Merkür'ün bu alana geçmesiyle birlikte evet odak noktamız bu olacak ama Plüton'u da tetikleyecek. Plüton'u tetikleyecek olması ise 8. evimize gözleri çevirecek. Plüton'u tetikledikten sonra da Plüton retro sürecine başlayacak. Şimdi Merkür-Plüton kare açıları genellikle gizlenen bilgilerin açığa çıkmasıdır. Gizlenen konuların gün yüzüne çıkmasıyla bağlantılıdır. Ya da bu konularla belki birbirimize daha manipülatif ya da baskı unsuru oluşturan bir yönelim içerisine girmemize de işaret edebilir. İşte bizler bu etkiyi 11-8 ev aksında hissedeceğiz sevgili yükselen yengeç burçları. Yani Merkür Plüton'u 8. evdeyken tetikleyeceğinden dolayı krizler, kayıplar, problemler, belki hayatımızda bazı noktalarda yeniden bir başlangıç yapmamız gerekiyorsa bu konuları fark etmemizi tetikleyecek gibi görünüyor ve özellikle Merkür 11. evde olduğundan dolayı uzun vadeli yatırımlarımız, geleceğe yönelik hedeflerimiz temelinde bazı problemlerimiz varsa aslında değişmeye, dönüşmeye çalışıyorsak ama henüz bir şeyleri tam da başaramamışsak Merkür ve Plüton'un bu kare açısı bir şeyleri fark etmemizi sağlayacak. İşte o bilmediğimiz ya da bizden saklanan konuların, detayların gün yüzüne çıkmasını sağlayacak ve burada da daha hızlı bir aksiyon almamızı sağlayacak ve Merkür'ün bu uyanışı sağlamasıyla birlikte Plüton'un retro sürecine başlayacak olması aslında bize şu mesajı da verecek. Siz öncelikle kendi iç dünyanızda bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek durumundasınız. Şu an belki işte geleceğinizi şekillendirmek veya işte kariyer kazançlarınızı şekillendirmek istiyor olabilirsiniz ya da krizlerle, alacak verecek gibi olaylarla nasıl baş edebileceğinize odaklanmaya çalışıyorsunuz ama belki de buna sebebiyet ne? Kendi içinizde bunu bir görmeniz gerekiyor ve değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken bazı alışkanlıklarınız varsa bunun üstesinden gelmeniz gerekecek öncesinde. İşte o Merkür-Plüton karesinin uyanışıyla birlikte bizler biraz iç dünyamıza önce işe kendimizden başlayarak yolumuza devam edeceğiz gibi görünüyor. Sonrasında bu alanları iyileştirmeye ve değiştirmeye başlayabiliriz gibi bir aslında senaryo kuruyor karşımızda gökyüzü.
Diğer taraftansa Merkür zaten 12. evinizi yönetiyor ve 3. evinizi yönettiğinden de dolayı tam da bahsettiğimiz konulara işaret ediyor. Yani biraz iç dünyamıza odaklanmamız, gölge yanlarımızla yüzleşmemiz, değişim dönüşüm isteyen alanları keşfetmemiz ve bunun üzerine çalışmamız. Bir diğer taraftan da yine 3. evimiz olduğundan dolayı da kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileriyle ilgili de yine belki sırların, gizlerin açığa çıktığı gündemler ve bunlarla nasıl baş ettiğimiz de önemli olacak. 5 Mayıs'a geri dönecek olursak Mars ve Jüpiter'in kare açısı aktif. Mars ve Jüpiter'in kare açısı da 14 ev aksına işaret ediyor. Kariyer hayatımız bizi biraz zorlayabilir bu süreçte. Belki de boyumuzu aşan işlere girişmiş olabiliriz. Bizim kapasitemizi, belki imajımızı da çok olumsuz yönde etkileyebilecek bazı girişimlerde bulunabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Jüpiter baktığımız zaman zaten çalışma hayatımızı ve 9. evimizi de temsil ettiğinden dolayı yapabileceğimizin, kapasitemizin üzerine çıkan bazı gündemler söz konusu olabilir. Bu da gerilimi artırabilir aslında çalışma hayatınızda. Belki patronlarınızla ilişkileriniz biraz olumsuz tetiklenebilir burada. Bu konuda da dikkat etmemiz gerekecek. Mars zaten Koç burcunun, yani kariyer alanınızın yöneticisi olduğundan dolayı burada güçlü ve enerjisini de, o agresif enerjisini de oldukça güçlü bir şekilde yansıtabilecek çalışma alanınıza dikkat etmekte fayda var. Bu gündeminize oturacak gibi görünüyor. Diğer taraftan Merkür demiştik zaten, bu haftanın enerjisini yönlendiriyor gibi. Merkür'ün Kuzey Ay düğümüyle de bir 60'lık açısı söz konusu. Kuzey Ay düğümü de bize zaten uzunca bir zamandır diyor ki kendinize yatırım yapın, gelişin, değişin, dönüşün, hayata bakış açınıza, yaşam felsefenize bir göz atın ama kendinizi geliştirmeye odaklanın diyor aslında. Bir konuda uzmanlaşın, mesleğinizde yükselin, yaşama bakış açınızı geliştirin gibi konulara dikkat çekiyor. Ve Merkür'ün de 60'lık açıyla Kuzey Ay düğümüne bağlanması aslında o gelişim temasını daha net görmemizi sağlayacak. İşte bu alanda uzun vadede daha istikrarlı projeler geliştirmemiz için de bize destek sağlayacak. Yine burada az önce dediğim gibi o Merkür-Plüton karesinin sağladığı uyanışta bizi olumlu yönde etkileyecek diyebiliriz. Aynı gün içerisinde Venüs ve Lilith karşıt açısı da aktif. O yüzden özellikle 12-6 ev aksında bu enerjiyi hissedeceğimizden dolayı gizli emeller, hırslar, belki kıskançlıklar çalışma alanınızda bir gerilim yaratabilir bu hafta içerisinde. Sizler belki de ilişkileriniz yolunda ilerlesin diye bazı şeyleri görmezden gelmiş olabilirsiniz. Bilinçli olarak göz ardı etmiş olabilirsiniz ama artık bu hafta bir şeyler kendini gösterecek. Yani o çalışma hayatındaki çekişme, gerilim, kıskançlık kendini daha bir görünür kılabilecek. Burada dikkat etmemiz gerekebilir. Yani siz alttan alıyor olabilirsiniz ama onlar üste çıkmaya da çalışabilir ya da sizin belki gizli hırslarınız, hedefleriniz varsa karşı taraftakiler de bunu biraz anlayabilir gibi ve ilişkilerimizi de zorlayabilir. Temel olarak baktığımızda şimdi sizler aşk, ilişki, para konularında da ve kariyer konularında da yorumlar bekliyorsunuz. Şimdi sizin 2. evinizi zaten Güneş yönettiğinden dolayı Güneş'in bu hafta zorlayıcı açılarının bulunmaması, Jüpiter'e doğru uyumlu bir açıyla yaklaşması maddi konularda önümüzdeki süreçte daha iyicil bir enerjiyi aktif edecek. Kariyer hayatımızda zaten belirttim, stresli açılarımız var. Mars ve Jüpiter karesi alabileceğimizden fazla yük alma ihtimalimize işaret ediyor üzerimize. Çalışma hayatımızda zira yine bir kıskançlık, çekememezlik söz konusu olabilir. Aşk hayatımız, flört hayatımızla ilgili hem Plüton hem Mars'ın zorlu açılar içerisinde olması olumlu etkileri getirmeyebilir bu hafta. İlişki, evlilik konusunda Satürn'ün Koç burcunda ilerlemesi de zorlayıcı bir açıda olmaması sebebiyle de daha yapıcı bir enerjiyi gündeme getirebilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları, 4-10 Mayıs haftasını değerlendirmek üzere sizlerle de birlikteyim. Bu haftanın enerjileri biraz gergin gibi görünüyor. Bakalım bu gerilimi sizler
hangi yaşam alanlarınızda hissedeceksiniz? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum biliyorsunuz her zaman. Bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hem beğeninizi hem de desteğinizi bu şekilde gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Haftayı ben 3 Mayıs'tan itibaren başlatıyorum çünkü Merkür Boğa burcuna geçiş yapıyor ve bu enerjiyle haftayı açacağız. Merkür'ün Boğa burcuna geçmesi demek sizin aklınızın, zihninizin daha fazla kariyer alanına odaklanması demek. Sevgili yükselen Aslan burçları, Merkür'ün bu alana geçmesiyle birlikte daha sakin, daha yapıcı, daha ayakları yere sağlam basar şekilde kariyer konularına odaklanabileceğinizi düşünebiliriz. Özellikle uzun vadede neler yapabileceğinizi çok daha sağlam temeller üzerine istikrarlı bir şekilde inşa etme potansiyeliniz söz konusu ve hedeflerinizi gerçekleştirmek adına da bu yönde kullanabileceğiniz bir enerji. Bu haftayı Merkür enerjisi biraz şekillendiriyor. Özellikle 6 Mayıs'ta bir yoğun enerjimiz var ve bu alana odaklanacağız bu yorum boyunca da. Ancak Merkür 6 Mayıs'ta Plüton'la bir kare açı içerisinde olacak. Merkür-Plüton kare açısı genellikle bilinmeyenlerin, gizlenenlerin açığa çıkmasına işaret eder. Belki bazı konuları görmezden geliyorsak da kendi iç dünyamızda da bunları bizi görmeye yönlendirir de diyebiliriz. Bu açı baktığımızda 10 ve 7 ev aksına işaret ediyor. Bundan dolayı da siz daha fazla evliliğinizle, ilişkinizle, ortaklı işlerinizde rekabetli olduğunuz alanlarla ilgili bu etkiyi hissedeceksiniz. Yani evliliğinizde birbirinizden gizlediğiniz bazı detaylar söz konusuysa bunların açığa çıkma söz konusu. Bu bilgilerin sızması bir yerden söz konusu olabilir. Bundan dolayı da kimden neyi gizlediğiniz bu hafta önem arz edecek ve kimle hangi bilgiyi paylaştığınıza da mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü evliliğinizi, ilişkinizi biraz zorlayabilecek bir gündemden bahsediyoruz burada. Ortaklı işleriniz söz konusuysa yine partnerinizle aranızda birbirinizden gizlediğiniz detaylar problem yaratabilir. Yine rekabet söz konusuysa rakiplerinizin sizin önünüze geçmesiyle bağlantılı gizler, sırlar kendini açık edebilir. Bu da sizi biraz strese sokabilir. Burada da biraz dikkatli olmamız gerekecek gibi. Merkür dedik ki bu haftanın yönetici enerjisi gibi oraya geri döneceğiz ama onun öncesinde 5 Mayıs'ta Mars ve Jüpiter arasında da bir kare açımız söz konusu ve bu da bizim 9 ve 12. ev aksımıza işaret ediyor sevgili yükselen Aslan burçları. Mars 9. evimizde özellikle yurt dışı bağlantılı konular, kendimizi geliştirmeye çalıştığımız konulara işaret ediyor. Jüpiter'e baktığımız zaman 12. evinizde temsiliyetleri kendiniz ortaya koyduğunuz konulara işaret ediyor. Yeni girişimlerinize işaret ediyor. Demek ki sizler bu hafta yeni girişimler yapmaya çalıştığınız zaman belki biraz kendinize aşırı güveniyor olabilirsiniz. Yeteneklerinizi aşırı önemsiyor olabilirsiniz. Kendinizi biraz dev aynasında görüyor olabilirsiniz. O yüzden de bir kendinize daha gerçekçi bakmanız gerekiyor. Kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Egonuz biraz yüksek olabilir sevgili yükselen Aslan burçları. Burada bir yüzleşmeye çağırıyor bence bizi gökyüzü. Önce kendinizi bir tanımanız, görmeniz ve o gerçeklik aynasında yansımanızı görmeniz gerekiyor ki neyi nasıl yapabileceğinizi, nasıl inşa edebileceğinizi daha net ve gerçekçi olarak görebilmeniz açısından. Jüpiter bir diğer taraftan da 8. evinizi temsil ettiğinden dolayı demek ki bir şeyleri değiştirmemiz, dönüştürmemiz, gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor ki daha sağlıklı bir gelişim, daha sağlıklı bir ilerleyiş yakalayabilirim. 9. ev yurt dışı, kendi kişisel gelişimimiz, yurt dışı bağlantılı konular, sosyal medya, yayıncılıkla ilgili konulara işaret ediyor. İşte bu konularda bizler hızlı ilerlemeye çalışıyorsak, kendimizi dediğim gibi olmadığımız şekilde göstermeye çalışıyorsak, burada bazı takılmalar yaşamaya açık olabiliriz. Zorlayıcı olabilir bizim açımızdan. Gerçeklerle yüzleşmek canımızı da biraz sıkabilir.
İlerlediğimiz zaman Plüton'un da 6 Mayıs'ta retro sürecine başlayacağını gözlemliyoruz. Az önce bahsettik, Merkür ve Plüton birbirlerini kare açıyla görecekler. Aslında bu kare açı retro sürecinin öncesinde aktif olacak. Yani o Merkür-Plüton karesi bizi bir şekilde uyandıracak ve bizler dışarıyı değiştirmeye çalışmaktan çok kendi içimizde bazı şeyleri değiştirmenin ve dönüştürmenin zamanı geldiğini gözlemleyebileceğiz gibi. Çünkü Plüton'un içe dönük enerjisi evliliğimiz, ilişkimiz, ortaklı işlerimiz ve rekabetli olduğumuz konularda dışarıya aslında müdahale etmektense kendimizle önce yüzleşmemiz gerekliliğine işaret edecek ve bazı konularda arınmanın, yeniden başlamanın zamanı geldiğini bizlere gösterecek retro süreci boyunca. Plüton sizin 4. evinizin yönetici gezegeni de olduğundan dolayı tamamen aile, yuva, ev odaklı olabileceğimizi de bu süreçte söyleyebilirim. Gerçeklerle yüzleşmek, dediğim gibi sıfırdan başlamamız gereken detaylar varsa da sıfırdan başlamak, yeniden ele almak bazı konuları bizim için çok daha sağlıklı sonuçlar ortaya koyabilecek. Aynı gün içerisinde Merkür ve Kuzey Ay düğümünde bir 60'lık açısı söz konusu olacak. Kuzey Ay düğümünün desteklenmesi önemli çünkü ilerlememiz gereken yola işaret ediyor. Bazı konularda bizler yeniden başlamak durumundayız hayata diyor. Değişmemiz gerekiyor, dönüşmemiz gerekiyor. Alacak verecek, nafaka, kredi, miras, ortak gelirler, ortak değer yargıları gibi konularda bizler odaklanmalıyız bu konulara ve bunun üzerine aslında bu dönemi değerlendirmeliyiz diye derken bize gökyüzü Merkür'de burada özellikle kariyer alanından bir desteğe işaret ediyor. Özellikle kariyer bağlantılı değişme, dönüşme ya da ortaklı belki ilerlememiz gereken ya da ortak değerler üzerine odaklanmamız gereken detaylar varsa bununla ilgili olumlu, pozitif destekler sağlayacak gibi görünüyor ve uzun vadeli hedeflerimiz açısından da destekleyici bir etki yaratacak gibi görünüyor. Aynı gün içerisinde yine Venüs ve Lilith'in karşıt açısı da aktif. Bütün haftanın enerjisi 6 Mayıs'a odaklanmış gibi. Venüs ve Lilith'in karşıt açısına biraz dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü sizler aslında toplum önünde olmaya çalıştığınız alanlardaki burada en önemli faktör yeteneklerinizle kendinizi ispat etmeye çalıştığınız bir alan olabilir. Burada çekememezlikler, kıskançlıklar kendini daha görünür kılabilir. Gerçekler biraz canımızı sıkabilir, insanlar hırsına yenilebilir. Belki sizin daha iyi olduğunuzu gördükleri zaman burada hırslarına yenik düşüp belki de sizi olumsuz etkileyecek girişimlerde bulunabilirler. İlişkileriniz belki de zedelenebilir. Siz aslında karşınızdaki kişilerin esas amacını çok kestiremiyor olabilirsiniz ya da o hasetini, kıskançlığını göremiyor olabilirsiniz. Çünkü ilişkilerinizin iyi gitmesini istiyor olabilirsiniz ama karşı taraf öyle düşünmüyor olabilir. O yüzden ikili ilişkilerimizde özellikle mesleki alandaki ikili ilişkilerimize biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Hele de bir yeteneklerinizi konuşturmaya çalıştığınız bir alanda çalışıyorsanız sevgili yükselen aslan burçları. Genel olarak haritamız bize bunları vaat ediyor. Bu hafta içerisinde biliyorum sizler maddi konular, aşk, kariyer konularında da yorumlar bekliyorsunuz. Şimdi Merkür'ün bu haftaki pozisyonu biraz sıkıntılı. O yüzden kazançlarla ilgili çok pozitif destekler alamayabiliriz. Ancak Güney Ay düğümüne de destek atacağından dolayı Merkür yine de kariyerle ilgili alanda maddi konularda da daha destekleyici etkiler yine de gözlemlenebilir gibi. Aşk hayatınızla ilgili Jüpiter'e baktığımız zaman Jüpiter'in de streste olması, olmadığınız gibi görünmemeye çalışmamanıza işaret ediyor. Kendinizi, niteliklerinizi abartmamaya dikkat göstermeniz daha sağlıklı ilerlemesini sağlayabilir aşk hayatınızın. Kariyer alanımızda zaten biraz zorlu etkiler söz konusu. Değişim, dönüşüm ve rekabetle ilgili konuların ortaya çıkması gibi gündemler söz konusu olabilir. Ve yine 10 ve 7 ev aksında bu etkiyi alacağımızdan dolayı da evlilik, ilişki alanımızda da biraz güç çekişmeleri, birbirimizin üzerinde fikirlerimizi empoze etme çalışmaları kendini daha güçlü gösterebilir gibi duruyor sevgili yükselen aslan burçları. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.
Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları 4-10 Mayıs haftasını değerlendirmek üzere sizlerle de birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileri sizin hangi yaşam alanlarınızda kendini daha güçlü bir şekilde hissettirecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde biliyorsunuz ki yanıtlıyorum, bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem beğeninizi hem de desteğinizi ifade edebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Yönetici gezegeniniz Merkür Boğa burcunda ilerlemeye başlıyor 3 Mayıs'ta. Bu da gözleri 9. evinize çevirecek. Zihniniz daha fazla buraya odaklanacak diyebiliriz sevgili yükselen Başak burçları. Yani kendinizi geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Hayata bakış açınız, yaşam felsefeniz, inançlarınız, yurt dışı bağlantılı tüm konular, yabancılarla ilgili tüm konular odak noktanızda olabilir. Meslekte yükselme, uzmanlaşma, sosyal medya girişimleri, yayıncılık, üniversiteyle ilgili konular odak noktanız olabilir. Ve aslında Merkür bu haftanın temel öncü enerjisini yönlendiriyor diyebiliriz. Çünkü onun yaptığı açılar bize daha fazla etki edecek gibi görünüyor. Bu hafta içerisinde 6 Mayıs'a baktığımız zaman hemen özellikle Plüton retrosuna başlamadan önce bir kare açı gerçekleştiriyor. 6 ve 9 ev aksındaki bu kare açı aslında özellikle sizin meslekte yükselmenize engel olan unsurların açığa çıkmasına işaret edebilir. Kariyerinizle ilgili, mesleki gelişiminizle ilgili, belki yükselişinizle ilgili aslında arka planda neler dönüyorsa bunları daha net görebilmenizi sağlayacak, o gizli bilgilerin, gizli sırların açığa çıkmasını sağlayacak bir enerji olarak değerlendirilebilir. Merkür ve Plüton karesi genellikle bilinmeyenlerin ve gizlenen, saklanan bilgilerin açığa çıkmasına işaret eder. İşte bu da sizin çalışma hayatınız, meslekte yükselişiniz bağlantılı bir alanda kendini gösterebilir sevgili yükselen Başak burçları. Tabii ki sağlığınızla ilgili de yine biraz dikkatli olmanızda fayda olabilir bu süreçte. Çünkü Plüton 6. evinizde yine sağlıkla ilgili de biraz özellikle zihinsel veya mental konuları çok takmamanızı tavsiye ederim. Takıntı haline getirmemeye çalışın bazı konuları. Bu sizin zihinsel olarak da çok yorabilir. Öte yandan Plüton retro sürecine başlayacak dedik. Plüton aslında işte bu Merkür-Plüton etkileşimiyle birlikte bir uyanış sağlayacak sizde ve sonrasında siz bunu dıştan değil öncelikle içten halletmeniz gerektiğini fark edebileceksiniz. Çünkü Plüton retro sürecine başladığında kendinizden yola çıkarak bir şeyleri değiştirmenin, dönüştürmenin zamanı geldiğini daha net idrak edebileceğiz gibi duruyor. Plüton özellikle çalışma hayatınız, gündelik rutininiz alanında kendini daha fazla gösterdiğinden dolayı bu dönemde dışarıyı değiştirmek yerine önce kendinizi değiştirmenin ve sonra dışarıya odaklanmanın daha doğru olduğunu anlayabileceğiniz bir süreç. Demek ki bizler bu alanda çalışma hayatımız, gündelik sorumluluklarımızla ilgili kendimizi hangi detaylardan arındırmak durumundayız ve bize fayda sağlayacakları bunu görebileceğiz. Aynı zamanda da hangi noktalarda yeniden başlangıcın bize daha fazla fayda sağlayacağını fark edebileceğimiz bir enerjiyle bu haftayı yönlendireceğiz ve Plüton'un retro süreci boyunca da bu etkiyi hissedeceğiz gibi görünüyor ve Merkür dediğim gibi bir uyanış sağlayacak gibi. Geriye dönecek olursak 5 Mayıs'a dönecek olursak Mars ve Jüpiter'in de bir kare açısı söz konusu. Haftalardır söylüyorum zaten hala da 8. evinizde bir gezegen yoğunlaşması olmasından dolayı bu alan tetikleniyor. Özellikle Mars Jüpiter'i tetiklediğinden dolayı da geleceğe yönelik ne planlıyorsanız, ne vaat ediyorsanız, ne umut ediyorsanız bu kariyer kazançlarıyla da bağlantılı olabilir. İşte burada abartıdan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü Mars 8. evinizde. Yani siz aslında geleceğinizi şekillendirirken bir kredi alırım, bunu çözerim ya da
uzun vadeli bir yatırıma girmek istiyor olabilirsiniz. Borçta, harçta bunu yapabileceğinizi düşünürsünüz. Ama aslında sizi aşan bir yükün, bir maddi yükün altına da girebilirsiniz. Burada çok dikkatli olmalısınız. Ya da çok büyük bir hayalin peşinden de koşuyor olabilirsiniz. Bunu da çok iyi dengelemeniz gerekiyor. Gerçekçi olmanız gerekiyor. Aksi takdirde bunu gerçekleştirmenin de çok mümkün olmadığına bu hafta uyanabilirsiniz. Bu zorlayıcı açı sayesinde ama en temelde dikkat etmeniz gereken nokta kariyer kazançları, karşılayabileceğiniz borçlar, karşılayabileceğiniz maddi yükümlülükler, özellikle uzun vadede girişimlerinizle ilgili. Bu alana dikkat etmeniz gerekiyor. Jüpiter sizin yine baktığımız zaman ailevi konularınıza tamamen işaret ettiğinden dolayı evlilik, ilişki, aile, barınma konularına, bu konuların geleceğiyle ilgili ayağımızı biraz yere sağlam basmamız gerekiyor ve alabileceğimizden fazla sorumluluk, yükümlülük almamamız için gökyüzü bizi bu hafta uyarıyor. İlerlediğimiz zaman Merkür'ün kuzey ay düğümüyle de bir 60'lık açısı olduğunu gözlemliyoruz. Merkür'ün kuzey ay düğümüyle 60'lık açısı aslında olumlu. Çünkü kuzey ay düğümü bize zaten uzun zamandır evliliğinize odaklanın, rekabetli olduğunuz alanlara odaklanın, ilişkinize odaklanın, ortaklığı işinize odaklanın, tüm bu konularla ilgili hedeflerinize odaklanın diyor ve aslında Merkür tarafından desteklenmesi de zihnimizi biraz da bu alana odaklayacağımıza işaret ediyor. O diğer bahsettiğimiz gelişmelerin çerçevesinde de bizler bu alanda güzel gelişmelerle hedefimize yönelik zihnimizi de çalıştırabileceğiz gibi görünüyoruz bu hafta içerisinde. Aynı gün içerisinde yine 6 Mayıs'ta bir enerji yoğunlaşması var. Bütün haftanın enerjisi 6 Mayıs'a yoğunlaşmış şekilde. Burada da Venüs ve Lilith'in bir karşıt açısı söz konusu. Venüs de kariyer alanınızda, Lilith ise 4. evinizde konumlanmış durumda. Biz burada daha fazla yine ailevi ilişkilere odaklanabiliriz gibi. Ailevi konularda da gizli hırslarımız, hedeflerimiz, kıskançlıklarımız, çekememezliklerimiz söz konusuysa bunlar kendini bu hafta biraz daha görünür kılabilir. Dikkat etmemiz gerekecek. Özellikle maddi manevi güvenceler, mesleki güvencelerle ilgili hırslarımız ve bu bağlamda da ailevi garantilerimizi çok karanlık bir şekilde ifade de edebiliriz açıkçası. Bir şekilde ilişkilerimiz devam etsin, kırgınlıklar yaşanmasın diye ilişkilerimizi devam ettiriyor olabiliriz ama bir taraftan da içten içe bazı noktalar bizi rahatsız ediyorsa o rahatsız edici noktalar, hırslar, belki hasetler, kıskançlıklardan kendini gösterebilir ailevi ilişkilerde. Dikkat etmekte fayda var sevgili yükselen Başak burçları. Sizler benden tabii ki aşk, ilişki, evlilik ve kariyer, para konularında da yorumlar bekliyorsunuz. Şimdi Venüs'ün bu hafta Lilith'te bir karşıt açısı söz konusu olması sebebiyle ve kariyer alanınızda olması nedeniyle biraz olumsuz etkiler gözlemlenebilir maddi konularda. Burada çok pozitif bir etkiden bahsedemeyebilirim. Kariyerimizle ilgili Merkür ve Plüton'un kare açısı yine biraz zorlayacak gibi, bundan da bahsetmiştik. İlişkiler alanında Satürn'ümüz rahat bir pozisyonda, flört hayatımızla ilgili yönetici gezegeninden yola çıkacak olursak, Ay da bu hafta bu alandan geçeceğinden dolayı aşk flört hayatımız noktası biraz daha aktif kendini hissettirebilir hafta içerisinde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları, 4-10 Mayıs haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın etkileri sizin hayatınıza nasıl yansımalar yapacak bu hafta? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtlıyorum biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem beğeninizi hem de desteğinizi yine gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle.
Bu haftayı ben 3 Mayıs itibariyle pazar gününden başlatıyorum. Çünkü o enerjiyle haftaya giriş yapacağız. Merkür Boğa burcuna geçiş yapıyor. Merkür'ün Boğa burcuna geçmesi demek aslında sizin 8. evinize odaklanacağınıza işaret ediyor. Bu alan daha fazla ortak gelirler, giderler, maddi alacak verecek gibi konulara işaret ediyor. Pasif gelirler, sosyal yardımlar, emeklilik maaşı gibi gündemlere işaret ettiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftansa krizler, kayıplar, değişim, dönüşüm temaları vurgulanabilir. Bu alana odaklanacağımızı zihinsel olarak net olarak söyleyebiliriz. Merkür bu alandan geçerken daha rahat hareket eder, daha güvenli konulara odaklanmamıza işaret eder, daha güvenli bir şekilde projelerimizi yapılandırmamıza işaret eder demek doğru olacaktır. Ve bu sakinlikle, bu sükunette daha istikrarlı bir süreçte geçirebiliriz. 8. ev konularımızla bağlantılı olarak. Diğer taraftan özellikle Merkür'ün bu haftanın enerjisini yönlendireceğini gözlemliyoruz ve 6 Mayıs'ta da bir odaklanma söz konusu. Birçok etkileşim bu hafta daha fazla 6 Mayıs'ta kendini gösterecek. Bunlardan bir tanesi de Merkür ve Plüton'un kare açısı. Merkür-Plüton kare açısı 8-5 ev aksına işaret ediyor. Bu açının en temelde bize verdiği mesaj bilinmeyen bilgilerin, gizlerin, sırların ortaya çıkması. 5. evimizde Plüton'u ağırladığımızdan dolayı da özellikle sizler sevgili yükselen terazi burçları şu konuda çok dikkatli olun. Gizli bir ilişkiniz varsa, su yüzüne çıkmasını istemediğiniz bir flörtünüz, bağlantınız varsa bunlar bu hafta kriz niteliğinde açığa çıkabilir. O yüzden kiminle ne paylaştığınıza, kiminle ne yaşadığınıza, ne kadar gizli tutabildiğinize dikkat etmenizde bu hafta fayda var. Gökyüzü bizi bu noktada biraz uyarıyor. Merkür'e baktığımız zaman 9. evimize işaret ediyor, 12. evimize işaret ediyor. Demek ki o perde arkası bazı gündemler bizim canımızı biraz sıkabilir. Kesinlikle ve kesinlikle bir kez daha dikkat diyorum. Üzüntü, kırgınlık yaşamamanız açısından oldukça önemli. Diğer taraftan şöyle bir durum da söz konusu. Merkür Plüton'u tetikliyor ve bu tetiklenmenin ardından da Plüton aslında retro sürecine girecek. Plüton'un retro sürecine girecek olması da biraz içe yönlendirecek bizi. Özellikle aşk hayatımız, flört hayatımızla ilgili konularda, kendimizi göstermeye çalıştığımız konularda, yeteneklerimizle var olmaya çalıştığımız, yeni girişimler yapmaya çalıştığımız konularda bizler biraz içe dönmek durumunda kalabiliriz. Merkür ve Plüton'un bu kare açısı tüm bu konu başlıkları çerçevesinde aslında biraz uyanış da getirebilir bize. Bu sadece bizi etkilemeyebilir. Belki biz de bu konularla bağlantılı bilmememiz gereken bazı şeyleri öğrenebiliriz ve bu bizde bir uyanış sağlayabilir ve burada dışı değiştirmeye çalıştırmaktan çok içe yönelip kendimizi değiştirmenin, dönüştürmenin bize fayda sağlayacağını düşünebiliriz. Sevgili yükselen terazi burçları bu noktada bundan dolayı da flört hayatımız, aşk hayatımızla ilgili bizler bu dönemde kendimizle ilgili ne yapmalıyız, neyi değiştirmeliyiz, nereden vazgeçmeliyiz, hangi noktada sıfırdan yeniden hayata başlamalıyız? İşte bu konuları Plüto retro sürecinde çok daha derinlemesine ele alacağız gibi görünüyor ve bir değişim olacak hayatımızda aslında içsel anlamda Plüton'un bu retro süreci esnasında. Merküryen etki aktif demiştik bu hafta ama ona geçmeden önce de Mars ve Jüpiter karesine de dikkat etmekte fayda var. Mars sizin 7. evinizde seyrine devam ediyor. Jüpiter ise 10. evinizde. Evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili, ortaklı işlerinizle ilgili, rekabetli olduğunuz konularla ilgili de zorlanabileceğimiz bir hafta. Burada özellikle ilişki, evlilik alanında yerine getiremeyeceğimiz vaatlerde bulunmamamız bizim için oldukça önem arz edecek. Jüpiter'e baktığımız zaman sizin özellikle 6. evinizi, 3. evinizi temsil ettiğinden dolayı söylemlerinize, alabileceğiniz sorumluluklara dikkat etmeniz gerekliliğine işaret ediyor. Boyunuzu aşan söylemlerde bulunmamanız sizin için oldukça önemli ve alabileceğiniz sorumluluk üstünde sorumluluk almamaya çalışmanız oldukça önemli. Çünkü bu sizi bu hafta biraz yorabilir ve
hüsrana uğratabilir karşınızdaki kişileri de. Hem ilişki hem evlilik, aynı zamanda da ortaklı işleriniz konusunda da dikkatli olmanız gerekebilir. Merkür etkisine dönecek olursak Kuzey Ay düğümüyle de olumlu bir etkileşim içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Bu da aslında önemli çünkü Kuzey Ay düğümü bize diyor ki bu süreçte hala çalışma alanınıza, gündelik sorumluluklarınıza odaklanın, yine sağlığınıza odaklanın, çalışma arkadaşlarınızla ilişkiniz, çalışma hayatınıza odaklanın. Bu alanda özellikle eksiklerinizi tamamlamaya çalışın diyor ve Merkür de bizi destekliyor. Özellikle 8. evden bu etkiyi göstermesi de bu alandaki krizleri, sorunları çözmemiz için destekleyici olacak. Yine o Plüton'un etkisini de güçlendirecek belki biraz da değişim dönüşüm enerjisiyle bu alanı daha da güçlendirmemize destek sağlayacak gibi görünüyor. 6 Mayıs'ta Venüs ve Lilith'in yine karşıt açısı da aktif. Bu da özellikle bizim 9 ve 3 ev aksımıza işaret ediyor. Ailevi ilişkilerde özellikle evliysek, akraba ilişkilerinde bir çekememezlik, bir kıskançlık söz konusu olabilir. Kendini gösterebilir. Yine yabancılarla bağlantılı ilişkilerimizde, yakın çevremizle bağlantılı ilişkilerimizde de gizli hırslar, gizli belki çekememezlikler kendini biraz daha görünür kılabilir veya bizler aslında kendi karanlık yönlerimizi biraz onlara da yansıtabiliriz. Buna biraz dikkat etmekte fayda var. O çekememezlik, haset, belki kıskançlık konuları bu hafta biraz kendini bu alanda gösterebilir. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri temelinde de düşünebiliriz. Sizler benden tabii ki kariyerinizle ilgili, çalışma hayatınızla ilgili, aşk ve maddi konularla ilgili de daha net yorumlar bekliyorsunuz. Kariyerimiz zaten biraz zorlanıyor bu hafta sevgili yükselen terazi burçları. Aşk hayatımız ya daha doğrusu uzun süreli ilişki alanımız da biraz o şekilde zorlanacak gibi görünüyor. Mars'ın yine stres altında olması da kazançlarımızla ilgili belki dikkat etmemize işaret edebilir. Gereğinden fazla harcama yapmaya açık olabiliriz. Harcamalar bizi biraz yorabilir bu hafta içerisinde. Yine aşk hayatımıza baktığımızda da Plüton'un da Merkür tarafından stres alması, az önce de belirtmiştim zaten, gizli konuların, gizli ilişkilerin açığa çıkmasına işaret edebilir. Bu arada bu ilişkileri bir saplantı haline getirmememiz de bizim için daha faydalı olabilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları, 4-10 Mayıs haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileri sizin hangi yaşam alanlarınıza yansıyacak? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum biliyorsunuz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak videoya hem beğeninizi hem de desteğinizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Sevgili yükselen akrepler, bu haftayı 3 Mayıs itibariyle başlatıyorum çünkü Merkür Boğa burcuna, yani sizin karşı evinize geçiş yapıyor ve odak noktanızın bu olacağına işaret ediyor. Yani evlilik, uzun süreli ilişkiler, ortaklı işler, rekabetli olduğunuz konulara daha fazla odaklanacağınız bir hafta söz konusu ve bu konular sizi biraz yorabilir açıkçası. Neden diyecekseniz, Merkür bu haftanın enerjisini yönetir nitelikte ve burada da Plüton'la bir kare açı gerçekleştirecek 6 Mayıs'ta. 4-7 ev aksı tamamen özel alan, ilişki, evlilik konusuna işaret ediyor. Ailevi ilişkilere işaret ediyor. Bizler burada biraz zorlanabiliriz. Gerçeklerle yüzleşmemiz gerekebilir. Bizden gizlenen, saklanan konuları, detayları öğrenme şansına sahip olabiliriz. Zaten Plüton sizin yönetici gezegeniniz. Sizler de detaylara oldukça kolay odaklanabilen bir burçsunuz ve Merkür-Plüton bu kare açısı birçok gizli detayı görmenizi sağlayabilir. Özel hayat, ailevi ilişkiler konusunda sırlar bu hafta sizin açınızdan da açığa çıkabilir. Biraz da belki kendinizle yüzleşmeniz noktasında da tetikleyebilir açıkçası. Bunu neden diyorum diyecekseniz, çünkü
Plüton bu kare açının sonrasında retro sürecine başlayacak. Yani özel hayatımızla ilgili, evliliğimizle, aile hayatımız, ev yuva barınma konularıyla ilgili bizler o Merkür tetiklemesiyle veya Merkür'ün bize sağladığı o bilgi edinme şansıyla bir şeyleri fark edebiliriz ve bu fark edişte aslında şu yönde çalışabilir. Bizler dışarıdaki etkenleri değiştirip dönüştürmeye çalışmaktan çok önce bir kendimizi değiştirmeye ve dönüştürmeye başlarsak daha sağlıklı olacak gibi. Yani bu dördüncü ev konuları temelinde bizler ne gibi bir arınma sürecine girebiliriz? Hangi konularda hayatımıza sıfırdan yeniden başlayabiliriz? Buna odaklanmamız bizim için Plüto retro sürecinde daha sağlıklı olacak gibi, bu yönde çalışacak bir enerji. Retrolar içe dönük bir enerjidir. Kendimize odaklanmaya bizi yönlendirirler. Zaten dördüncü evinizde de bu etki aldığınızdan dolayı da tamamen kendi dünyanıza odaklanacağınız ve bu dünyanın yapı taşlarını yeniden inşa etmeye başlayabileceğiniz bir süreç söz konusu olabilir sevgili yükselen akrep burçları. Şimdi diğer taraftan 5 Mayıs'a geri dönecek olursak orada da Mars ve Jüpiter'in kare açısını gözlemliyoruz. Mars ve Jüpiter'in kare açısı da 6-9 ev aksına işaret ettiğinden dolayı çalışma hayatımızda biraz stres söz konusu olabilir. Belki siz isteseniz istemeseniz de üzerinize biraz fazla yük getirilebilir. Bu yönde biraz dikkat etmemiz gerekecektir. Belki pozisyonunuzun kaldırdığından çok aslında pozisyonunuzun yükselmesini de gerektirebilecek bazı yükler yüklenebilir üzerinize. Bu da sizi biraz baskılayabilir, yorabilir. Çalışma hayatınız yoğun geçebilir açıkçası bu hafta. Burada biraz İster istemez dikkatli olmamız gerekecektir. Jüpiter baktığımız zaman zaten güvenceler kazanç hanenize ve 5. evinize de işaret ettiğinden dolayı belki biraz da yeteneklerinizi ya da kapasitenizi aşan bazı yüklemeler de söz konusu olabilir çalışma hayatınızda. Yine belki sizi aşabilecek bazı noktalarda kendinizi geliştirmeye çalıştığınızı da gözlemleyebilirsiniz. Yani o yetenek sizde yoktur. Belki o potansiyel sizde yoktur ama siz illa onun üzerine oynuyorsunuz. Onu geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bunun da sizi biraz zorladığını gözlemleyebilir ya da gerçekleriyle de yüzleşebilirsiniz gibi yorumlayabilirim açıkçası bu etkiyi sevgili yükselen akrep burçları. Diğer taraftansa Merkür Kuzey Ay düğümümüzde de bir 60'lık açı gerçekleştirecek. Kuzey Ay düğümümüz de bize diyor ki zaten yaşamsal konforunuza odaklanın, aşk hayatınıza odaklanın, flört hayatınıza odaklanın, girişimler yapın hayatınızda. Bu alanlarda aktif olun hayatınızın bu döneminde. Merkür de aslında bu 60'lık açısıyla sizi destekleyecek. Yani bu desteği belki de eşinizden, dostunuzdan da alabilirsiniz. Birlikte iş yaptığınız kişilerden de alabilirsiniz. O destek size bir uyanışta getirebilir ve ilerlemeniz gereken yolda önünüzü de açabilir. Biraz gayret göstermeniz gerekecek gibi görünüyor bu noktada. Şimdi ilerlediğimiz zaman aynı gün içerisinde 6 Mayıs'a bir odaklanan enerji söz konusu. 6 Mayıs'ta bir diğer etki de Lilith ve Venüs'ün karşıtlığı. Venüs-Lilith karşıtlığı da 8-2 ev aksına işaret ediyor. Özellikle ortak gelirler, ortak giderler konusunda gizli hedeflerimiz, gizli hırslarımıza biraz yenik düşebiliriz. Kendi içimizde biraz çelişki yaşayabiliriz bu noktada. Özellikle alacak verecek, nafaka, kredi, miras gibi konularda çekememezlikler, belki gereksiz rekabetler bizi biraz yorabilir. Yine ortak gelirler, ortak giderler konusunda güven, sadakat konusu bizi biraz yorabilir. Yine bu konularla ilgili belki kendi gölge yanlarımızı karşı tarafa yansıtma potansiyelimiz de söz konusu olabilir. O duygusal yoğunluğumuzu ya da o karanlık duygularımızı biz karşı tarafa da yönlendirebiliriz ama kendi gölge yanımızdan kaçış yolu olarak da bunu kullanabiliriz. Dikkatli olmakta fayda var bu alanda da. Sizler benden tabii ki maddi konularda, iş konusunda, aşk konusunda daha net yorumlar bekliyorsunuz. Buna da kısaca bir bakalım. Özellikle şimdi maddi konularda Jüpiter'imiz biraz stresli. O yüzden de kazançhanemizde üstelik Lilith'i de ağırladığımızdan dolayı biraz zorlu etkiler alabiliriz. Çok zorlayıcı olmasa da
Yani bir büyüme potansiyelimiz zor gibi görünüyor bu hafta içerisinde. Çalışma hayatımız zaten biraz yorucu, yoğun. Özellikle gezegenlerin Koç burcunda yoğunlaşması günlük rutinimizi biraz yoğun kılıyor ve yorucu kılıyor. Jüpiter'den de yine kare açı almasıyla birlikte Mars'ın da bu alanda daha da yoğun bir süreçten geçeceğimize işaret ediyor. Evlilik ilişkilerle ilgili de bilinmeyen sırlar açığa çıkabilir. Burada biraz dikkatli olalım. Bu da ilişkimizi yorabilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları 4-10 Mayıs haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileri sizin hangi yaşam alanınıza yansıyacak? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtsız bırakmıyorum biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ve yine videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem beğeninizi hem de desteğinizi ifade edebilirsiniz. Teşekkürlerimle. Gelelim bu haftanın etkilerine. Boğa burcuna Merkür'ün geçişiyle haftayı karşılıyoruz. Boğa burcuna geçen Merkür bizim odak noktamızın çalışma hayatımız, bürokratik işlemler, sağlığımızla ilgili konular, evcil hayvanlarımız, günlük rutinimiz, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimiz olacağına işaret ediyor ve bu alanda daha güvenli zihinsel bir yapıda olacağımıza işaret ediyor. Aslında panik halinde olmayacağız. Daha sağlıklı düşünebileceğiz. Daha sağlıklı adımlar, daha iradeli adımlar atabilmemiz için bizi destekleyeceğini de belirtmekte fayda var. Ancak burada Merkür haftanın enerjisini yönlendiriyor nitelikte. Çünkü etkileri daha baskın bu haftanın içerisinde. Özellikle 6 Mayıs'ta Merküryen etkileri daha da güçlü gözlemleyeceğiz. Plüto ile bir kare açısı söz konusu 6 Mayıs'ta. Bu da özellikle çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizde bilinmeyenlerin, sırların, belki gizli bağlantıların gündeme çıkabileceğine işaret edebilir. Ya da bilginin güç olarak, baskı aracı olarak kullanıldığı bir gündemle de karşılaşabiliriz bizler bu hafta. Dikkatli olmakta fayda var açıkçası. Sevgili yükselen yay burçları, Plüton baktığımız zaman sizin zaten 12. evinizi yönettiğinden dolayı perde arkası işler, sözler, anlaşmalar, belki sözel anlaşmalar bizim çalışma hayatımıza biraz olumsuz yansıyabilir ama bunlar açığa çıkacak bu hafta. Özellikle sizin de bu yönde bazı anlaşmalarınız varsa, gizli anlaşmalar, sözleşmeler, birbirinize olan sözel bağımlılıklarınız ya da gizlenmesi gereken bilgiler varsa bu özellikle çalışma alanınızdaki dinamikleri kurmanızı sağlıyorsa burada biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Çünkü Merkür ve Plüton'un kareleri her zaman gerçekleri açığa çıkaran bir etki yaratıyor. Merkür de zaten sizin kariyer alanınız, zaten yine çalışma alanınızda seyrine devam ediyor. Burada oldukça dikkatli olmamız gerekecek gibi. Merküryen etki aktif dedik. Merküryen etki şöyle aktif çünkü Kuzey Ay düğümüyle de bir etkileşimi söz konusu olacak hafta içerisinde. Kuzey Ay düğümü zaten bize ne diyordu? Odak noktanız, eviniz, yuvanız, aileniz, emlakınız, mal varlıklarınız olmalı. Evle ilgili, emlakla ilgili, barınmayla ilgili konular olmalı bu süreçte. Ve işte tam da bu noktada Merkür de destekliyor. Yani bu alanlarda da çalışıyorsak ya ailevi konular haricinde işte emlak temelli, barınma, tadilat bu gibi konularla da çalışma ihtimalimiz söz konusuysa daha olumlu, daha verimli ve daha istikrarlı gelişmelerle karşılaşabileceğimiz destekleyici bir açımız da olacak. Çalışma hayatımız bu hafta biraz daha iyicil bir etki alabilecek bu etkileşim sayesinde. Geriye dönecek olursak Mars ve Jüpiter arasında bir kare açı söz konusu. Jüpiter zaten sizin yönetici gezegeniniz. Mars 5. evden bu alana yani 8. eve kare yaptığından dolayı da
Problemler biraz büyüyebilir bu hafta sevgili yükselen yay burçları ve bu problemleri eğer ki siz yaratıyorsanız, ailenizle, evliliğinizle, ilişkinizle bağlantılı bir konu söz konusuysa burada bu problemlerin bizim boyumuzu biraz aştığını da gözlemleyebiliriz. Ya da belki bizler geçmişte boyumuzu aşabilecek bazı girişimlerde bulunduysak da işte bunun bizim canımızı yakmaya başladığı bir hafta olabilir. Burada biraz baskı altında hissedebiliriz kendimizi. İşte ortak gelir giderler olsun, nafaka olsun, kredidir, borçtur, bu gibi alanlarda maddi temelde bazı zorlanmalar, harcamalar temelinde bizi yorabilir. Beşinci evimiz kaldı ki yine yeni girişimlerle kendimizi ortaya koymaya çalıştığımız alanlarla da ilişkilidir. Yeni girişimler de yaparken dikkat etmekte fayda var, özellikle maddi boyutunda. Yani bir girişim yaparken kendi elinizde olmayan bir parayla girişim yapacaksanız bu sizin kendi kişisel bütçenizi aşacaksa burada biraz dikkatli olmakta da fayda var. Öte yandan Venüs ve Lilith'in de bir karşıt açısı söz konusu 7 ve 1 ev aksında. Kıskançlıklar, çekememezlikler, özellikle ilişki, evlilik alanında böyle gölge yanlarınızı birbirinize yansıtmalar, suçlamalar ilişkiyi biraz yorabilir bu hafta. Haftanın etkileri Merkür ve Kuzey Ay düğümü haricinde zorlayıcı. Bir diğer taraftan da Plüton da retro sürecine başlayacak. Plüton'un retro süreci de bize şu mesajı verecek. Bu retro süreci de Merkür'ün aslında onu tetiklemesinin hemen sonrasında başlayacak. Belki de o Merkür'ün sağlayacağı uyanışta bizler şuna odaklanabiliriz. Kendi içimize odaklanacağız öncelikle. Kardeş, kuzen, yakın akraba, ticaret, ulaşım, eğitim gibi konularda bizler kendimizle ilgili neyi değiştirmemiz, neyi dönüştürmemiz gerekliliğine daha net odaklanabileceğimiz bir sürece giriş yapacağız aslında Plüton'un retro süreciyle ilgili. Bu konu başlıkları çerçevesinde bizler aslında dışarıyı değiştirmek, dönüştürmek yerine önce kendimizden başlayarak yola çıkmamız gerekliliğini bu süreçte daha net görebileceğiz. Belki de kendi alışkanlıklarımızdan, kendi olumsuz yönlerimizden de biraz arınmak, bir şeylere yeniden başlamanın bize daha fazla fayda sağlayacağını gözlemleyebileceğiz ve buradan yola tekrar çıkma yöneliminde de olabileceğiz gibi duruyor. Sizler benden tabii ki aşk, para, kariyer temelinde de daha net yorumlar bekliyorsunuz. Satürn'ün bu hafta zorlayıcı bir etkiye maruz kalmaması özellikle istikrarı devam ettirecektir, yapılanmayı devam ettirecektir maddi konularda. Ayın Oğlak Burcu'ndan transiti de özellikle belki bu hafta biraz mı maddi konularda yine destekleyici açılar alacağımıza işaret ediyor. Çalışma hayatımızda zaten biraz merküryen etkiler söz konusu olduğundan dolayı zorlanma ihtimalimiz söz konusu olabilir. İlişkilerde de kıskançlıklara dikkat etmekte fayda olacaktır. Böylece de özetlemiş olalım. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları 4-10 Mayıs haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın etkileri sizin burcunuz için ne ifade edecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtlıyorum her zaman, biliyorsunuz, yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem beğeninizi hem de desteğinizi ifade edebilirsiniz. Hype seçeneğini de kullanabiliyorsanız kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. 3 Mayıs'tan itibaren haftayı başlatıyorum çünkü Merkür Boğa burcuna geçiş yapıyor pazar günü ve bu enerjiyle haftayı açacağız. İşte tam da bu noktada bizim odak noktamız 5. evimiz olacak sevgili yükselen oğlak burçları. Yani ilişki, flört hayatımız, yine belki çocuklarımızla ilgili konular, yapacağımız yeni girişimler, yeteneklerimizde kendimizi ortaya koymaya çalıştığımız alanlar, tüm bu konular daha fazla zihinsel olarak odak noktamız olacak. Daha rahat bir zihin yapısına sahip olacağız, daha sağlam düşünebileceğiz, daha nasıl diyelim ayağı yere sağlam basar şekilde projeler geliştirebileceğiz. Yeni girişimler yapmak istiyorsak daha sağlam temellere dayandıracağımız güvencelerin odak noktamız olacağı bir süreçte ilerleyeceğiz gibi görünüyor.
Merkür bu haftanın enerjisini yönlendirir nitelikte. Özellikle 6 Mayıs'ta zaten bir yoğun enerji söz konusu. Burada dikkat etmemiz gereken detayları tabii ki etraflıca aktarmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle Merkür'ün Plüton'da bir kare açısı söz konusu 6 Mayıs'ta. Bu da 2 ve 5. evimize işaret ediyor. Bizler özellikle maddi konularda bazı gizli girişimler yapmışsak, çok da ortaya çıkmasını istemediğimiz yatırımlar yapmışsak ama bunlar bizim başımızı ağrıtıyorsa da artık o sizin başınızı ağrıtan detaylar gün yüzüne çıkabilir. O yüzden harcama yapacaksanız, bir yere yatırım yapacaksanız, yeni bir girişim yapacaksanız ve bunu paylaşmanızın da önemli olduğunu düşünüyorsanız gizlemekten kaçınmanız bu hafta sizin için çok daha yararlı olabilir. Çünkü bu ilişkilerinizdeki güven konularında da sarsıcı bir etki yaratabilir. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Merkür baktığımız zaman zaten sizin 9. evinizi, 6. evinizi de yönettiğinden dolayı özellikle gündelik hayatınızı etkileyecek bazı girişimlerde bulunuyorsanız, özellikle maddi yönde bu hem sizi hem eğer birlikte yaşıyorsanız karşınızdaki kişiyi veya sorumlu olduğunuz kişilere karşı zor durumda da bırakacaksa burada gizli saklı saman altından su yürütme formatında maddi yatırımlar yapmaktan kaçınmamız bizim için çok yararlı olacaktır. Sırları saklamakta biraz zorlanacağız gibi görünüyor. Çünkü bu hafta diğer taraftansa 5 Mayıs'a dönecek olursak Mars ve Jüpiter'in de kare açısı söz konusu. Yine 4-7 ev aksına işaret ediyor. Burada da yine tamamen evlilik, ilişki ve ortaklı işler konusu gündeme gelecek. İşte hepsini bir araya topladığımızda da ilişkiler etrafında ortak fikirle, ortak belki kazançla ilerleme yaptığımız alanlarda dikkatli olmamız gerekebilir. Yani aile içi konularda boyumuzu aşabilecek girişimlerde bulunmamamız bizim için oldukça önemli. Özellikle de kontrolümüz dışına çıkabilecek bazı gelişmeler Mars tarafından tetiklenirse işler iyiden, rayından çıkabilir. İletişim sorunları büyüyebilir. O yüzden evlilik, ilişki ve bu alanın sorumlulukları, maddi konuları temelinde bizler ne kadar açık olursak, ne kadar dürüst olursak bu hafta bizim için o kadar yararlı olacaktır. İlişkilerimizi temelden sarsmamak açısından. İlerlediğimiz zaman Merkür'ün etkisinden bahsettik. Merkür Kuzey Ay düğümüyle de bir destekleyici açı içerisinde olacak. Bu da özellikle iletişim konularındaki sorunlarımızı aşmamıza fayda sağlayacak gibi görünüyor. Yine kardeşlerimizle, yakın akrabalarımızla ilişkilerimizde sorunlarımız varsa bunları da çözmek adına aslında Kuzey Ay düğümünün odaklanın bu alanda ilerleme sağlayın dediği mesaja da kulak vererek güzel bir ilerleme sağlayabiliriz. Yine iletişim, ulaşım, ticaret, belki turizm, eğitim gibi alanlardaki girişimlerimize de odaklandığımız takdirde bizler daha fazla verim alabileceğimiz bir süreçte geçirebiliriz bu hafta içerisinde. 6 Mayıs'ta Plüton'un retro süreci de başlayacak. Merkür aslında belki de tetikleyici olabilir burada. Yani Merkür'ün sağlayacağı o sırların ortaya çıkması, bilinmeyenlerin gün yüzüne çıkması teması bir mesaj da veriyor olabilir sizlere ve alacağınız bu mesajla birlikte sizler Plüton retrosunu aslında içe dönük bir enerji olarak da kullanabilirsiniz ki böyle kullanmanız da daha faydalı olacaktır. Yani temelde maddi konularda bizler maddi sorumluluklar temelinde dışarıyı çok fazla değiştiremiyorsak, şartları değiştiremiyorsak, kontrol edemiyorsak bizler bu noktada biraz içimize odaklanmalıyız. Yani biz önce değişimi kendimizde başlatmalıyız ve dış faktörlerle daha sonrasında ilgilenmeliyiz. Çünkü biz kendimizi değiştirmedikten sonra etrafımızdaki olaylar, durumlar da değişmeyecektir. Bunu fark edebiliriz açıkçası. O bilinmeyenin gün yüzüne çıkması bize bir mesaj verebilir ve biz kendimizden yola çıkarak bir şeyleri değiştirmenin gerekliliğini daha net de anlayabiliriz bu hafta içerisinde.
Aynı gün yine baktığımız zaman Venüs ve Lilith arasında da bir karşıt açı söz konusu. Venüs ve Lilith'in karşıt açısı da 6-12 ev aksına işaret ettiğinden dolayı özellikle bizim için ne önemli olacak? Yine yeni girişimler yaparken perde arkasında belki yüzünüze gülen ama perde arkasında düşmanınız olan kişilere karşı dikkat etmeniz gerekebilir. O yüzden de özellikle çalışma alanınızda kim sizi destekliyor, kim desteklemiyor ya da destekler gibi görünüp ama arkanızdan kimler hırs yapıyor, çekememezlik yapıyor, bunlara biraz daha net odaklanmanız sizin için faydalı olacaktır. Gelelim kısa bir özete. Sizler benden aşk hayatınız, flört hayatınız, kariyer ve kazançlarla ilgili daha net yorumlar bekliyorsunuz biliyorum ama maddi konularda Plüton'un zorlanması biraz bizi baskı altında bırakabilir. Harcamalar, temelinde beklenmedik harcamalar önümüze gelebilir bu hafta. Venüs Lilith karşıtlığı iş hayatında dediğim gibi bir gergin enerjiyi tetikleyebilir. Özel hayatta yine baktığımız zaman ne yazık ki Mars Plüton açısıyla zorlanıyor gibi. Bundan dolayı da alabileceğimiz kadar yük almak, evlilik, ilişki ve bu alandaki sorumluluklarımız çerçevesinde ya da gerçekleştirebileceğimiz kadarını vaat etmek bizim ilişkimizdeki dengeleri daha rahat kurmamıza fayda sağlayacak gibi görünüyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları 4-10 Mayıs haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım bu haftanın gökyüzü etkileşimleri yaşam alanlarımızda nasıl etki gösterecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum biliyorsunuz. Yine videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem destek olabilirsiniz hem de beğeninizi ifade edebilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak da videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. 3 Mayıs itibariyle başlıyorum ben bu haftaya çünkü pazar günü Merkür Boğa burcuna geçiş yapacak ve bu geçiş enerjisiyle haftayı karşılayacağız. Boğa burcuna Merkür'ün geçmesi odak noktamızın ailemiz, yuvamız, evimiz, barınağımız, emlak konularımız olacağına işaret ediyor. Bu alanda yoğun bir zihinsel süreç geçirebiliriz ama çok daha sağlıklı, çok daha sakin, çok daha ayağı yere basan bir zihinsel süreçten geçeceğimizi söylemekte de fayda var. Endişeden, telaştan, aceleden uzak duracağımız, güvenceler temeline odaklanacağımız bir zihinsel süreç deneyimleyeceğiz diyebiliriz. Merkür bu haftanın aslında yönetici gezegeni gibi duruyor. Etkileşimleri bizi aslında daha fazla yönlendirecek gibi. Bunlardan en önemlisi de Plüton'la yapacağı kare açı. Plüton'la yapacağı kare açı ev, yuva, aile, özel hayat temelinde aslında sizin biraz gizli saklı mevzularınızın açığa çıkma potansiyeline işaret edebilir. Yani eşinizden ya da ailevi bireylerinizden gizlediğiniz konular biraz gün yüzüne çıkabilir bu noktada. Burada kariyer temelli bazı konular, belki yine toplumsal statünüz işte bir eş olma, evlat olma gibi konularda sizin temelinizde belki çevreden gizli tutmaya çalıştığınız konuların gün yüzüne çıktığını da gözlemleyebilirsiniz. Merkür-Plüton kareleri genellikle sırların açığa çıkmasına işaret eder. Siz de bu konuyu daha fazla ailevi konular çerçevesinde hissedeceksiniz gibi görünüyor sevgili yükselen kova burçları. Plüton bu tetiklenmenin hemen akabinde retro sürecine başlayacak. Bu da aslında bir uyanış sonrasında iç dünyamıza biraz odaklanmamıza belki de sebebiyet verecek. Özellikle bu farkındalıkla dışarıyı değiştiremeyeceğimize göre biz önce kendimizi değiştirmenin gerekliliğini fark edip kendi iç dünyamızda bir şeyleri değiştirmeye odaklanacağız bu retro sürecinde. Belki bazı noktalarda işte kariyer olabilir, statünüz olabilir, evliliğiniz, ilişkiniz olabilir. Bu konularda belki hayata yeniden başlamanın zamanı geldiğini bu Plüto retro sürecinde daha da net görebilirsiniz. Bir arınma dönemi olarak, bir değişim dönüşüm dönemi olarak oldukça pozitif desteklenebilir ve sanki bunu Merkür'le yapacağı o kare tetikleyecek ve siz aslında ev, aile, özel hayat temelinde bir değişim sürecini içsel anlamda kendinizden yola çıkarak başlatacaksınız gibi görünüyor.
Öte yandan baktığımızda Mars ve Jüpiter'in de bir kare açısı söz konusu. 3-6 ev aksına işaret ediyor. Yine kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri burada dikkat çekiyor. Sorumluluklar veya mesleki bazı detayları paylaşıyorsak hayatımızda burada zorlayıcı etkiler alabiliriz. Belki siz biraz yine üzerinize düşenden fazla sorumluluk yükleniyorsanız burada yine bir kırılma noktası, o taşıyamadığınız yükü fark ettiğiniz zaman agresyonun artması ve ilişkileri germesi söz konusu olabilir. Dikkat etmekte fayda var açıkçası sevgili yükselen Kova burçları. Mars yine sizin hem 10. evinizi hem de zaten 3. evinizi yönettiğinden dolayı da burada ilişkiler, mesleki ilişkiler özellikle biraz stres yaratabilir üzerinizde. Jüpiter ise yine hem maddi konuları temsil ediyor haritanızda hem de uzun vadeli girişimlerinizi, kariyer kazançlarını da temsil ettiğinden dolayı temelinde belki de bu sorunların yine maddiyat yatabilir ve bu maddiyat temelinde, maddi sorumluluklar temelinde de biraz zorlanmalar, üzerinize yıkılan sorumluluklar nedeniyle zorlanmalar da yaşanabilir gibi görünüyor. Merkür dedik bu haftayı biraz yönetecek. Merkür'ün kuzey ay düğümüyle yapacağı destekleyici açıda yine bir noktada 4-2 ev aksına işaret ediyor. Bu 4-2 ev aksında da ailevi konular, belki mal, mülk, taşınma, barınma, tadilat, emlak gibi konuların maddi boyutuyla ilgili de önemli destekleyici bazı gelişmeleri gündeme getirecektir. Kuzey ay düğümü bize maddi konulara, güvencelere, mal varlıklarına odaklanın diyor zaten bu süreçte. Sizler de bu yönde girişimlerde bulunuyorsanız aileden destek görebileceğiniz güzel bir haftada olabilir bu noktada. Diğer taraftan Venüs ve Lilith'in de bir kare açısı, daha doğrusu karşıt açısı söz konusu 5-11 ev aksında. Sizler yeteneklerinizle kendinizi ortaya koymaya çalışıyorsanız burada aslında kıskanıldığınızı ve biraz da ardınızdan iş çevrilmeye çalıştığını gözlemleyebilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili biraz dikkatli olmanız gerekebilir. Kıskançlık krizleri, flört hayatınızda problemleri de tetikleyebilir. Gölge yanlarınızı çok da partnerinize yansıtmamaya çalışın. Çocuklarınızla ilişkilerinizde de yine aynı şekilde belki biraz stresler söz konusu olabilir. Burada dikkat etmemiz gerekecektir ama girişim yaptığımız noktalar önemli. Bu girişim yaptığımız noktalarda karşımıza bizi kıskanan, çok da bizi çekemeyen kişiler çıkabilir gibi duruyor. Genel olarak haritamız bize bunları vaat ediyor bu hafta ama siz benden biliyorum daha fazla kazançlar, aşk hayatınız, kariyer temelinde daha net yorumlar bekliyorsunuz. Şimdi Jüpiter bu hafta stresli, zaten 6. evimizde. Burada biraz zorlanmalar söz konusu olabilir. Yani hem kazanç hem kariyer çalışma alanımız biraz stres altında bu hafta. Aşk hayatımızda da o kıskançlık krizleri biraz zorlayıcı olabilir. Ancak Güneş ve Jüpiter'in yakınlaşan açısı evlilik, ilişki hayatımız, ortaklı işler alanımızda güzel etkileri tetikleyecek gibi görünüyor. Sorumlulukları iyi dengeleyebileceğimiz ve birbirimize çok daha iyi gelebileceğimiz bir sürece de yaklaşıyoruz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları, 4-10 Mayıs haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim bu hafta. Bakalım gökyüzündeki etkiler yeryüzüne nasıl yansıyacak sizin burcunuza? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerileriniz cevapsız kalmıyor, yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem beğeninizi ifade edebilir hem de bana destek olabilirsiniz. Videonun daha geniş kitlelere ulaşması için de Hype seçeneğini kullanabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Gelelim bu haftanın etkilerine. 3 Mayıs itibariyle Merkür Boğa burcuna geçiş yapıyor ve bu enerjiyle haftayı karşılayacağız. Boğa burcu demek sizin 3. eviniz demek. Demek ki odak noktanız, kardeşleriniz, yakın akrabalarınızla ilişkileriniz, iletişim, ulaşım, ticaret, eğitim, belki turizm odaklı olabilir. Yeni girişimler, bağlantılara odaklanabilirsiniz. Ancak bu alanlara odaklanırken çok daha güvence odaklı olacaksınız. Güvenceleri dikkate alarak
alarak hareket edeceksiniz ve plan proje geliştireceksiniz. İstikrar önceliğiniz olacak. Daha yapıcı, ayakları yere sağlam basan projeler üretmeye çok daha açık olacaksınız. Üçüncü evde biraz aslında yine üretimle ilgilidir. Zanaat, sanatla ilgili konularda ön planda olabilir sizin açınızdan. Bu alana odaklanacaksınız. Merkür bu haftanın enerjisini biraz yönetiyor gibi, açıları ağırlıkta ama biraz da zorlayıcı etkiler yok değil tabii ki. Çünkü 6 Mayıs'a baktığımızda Plüton'la bir kare açısı söz konusu ve Plüton da ne yazık ki 12. evde. 3-9 ev aksında bu etkiyi alacağımızdan dolayı da bizler bu hafta sırların ortaya çıkma ihtimalini en güçlü yaşayacak olan burçlardan bir tanesiyiz. Çünkü Plüton da 12. evde. Ardımızdan çevrilen işler, bizim gizli tutmaya çalıştığımız bazı detaylar, özellikle yakın akraba çerçevesinde kendini açığa çıkmış bulabilir. O yüzden kimden ne sakladığınıza, nasıl sakladığınıza dikkat etmenizde fayda var sevgili yükselen balık burçları bu hafta içerisinde. Hatta bu tetiklenmenin sonrasında Plüton da retroya gireceğinden dolayı sizler özellikle kendi iç dünyanızda bazı şeyleri değiştirmenin, dönüştürmenin, bu inanç sisteminiz olabilir, yaşam felsefeniz olabilir. Bunları değiştirmenin aslında artık size daha yararlı olacağını da fark edebileceksiniz. Çünkü Plüton'un iç enerjiye, yani retro sürecine yönelecek olması da dışarıda değiştiremeyeceğinizi fark ettiğiniz, anladığınız, kavradığınız bazı olayları artık önce kendinizden yola çıkarak değiştirebileceğinizi ve bu noktada da işte iç dünyanıza yönelmeniz gerekliliğini fark edeceksiniz. Artık kendinize zarar veren, sizin için çalışmayan inanç sistemleriniz, değerleriniz ne varsa bunları değiştirmeye odaklanabileceksiniz. Yeniden başlayabileceksiniz bazı noktalarda, aslında hayata bunun gerekliliğini de gözlemleyebileceksiniz diyebiliriz. İlerlediğimiz zaman Mars ve Jüpiter'in bir kare açısı söz konusu 5 Mayıs'ta. Bu da biraz zorlayacak gibi görünüyor bizi. Özellikle harcamalar sizin canınızı biraz sıkabilir bu hafta sevgili yükselen balık burçları. Hem bütçenizi aşan hem de beklenmedik harcamalarla karşılaşma ihtimaliniz daha yüksek. Özellikle yeni girişimler yapıyorsanız, hayatınızın bu döneminde de bir anlaşma imzalıyorsanız, özellikle yine belki yeteneklerinizi de ön plana katarak bazı girişimlerde bulunuyorsanız, hem belki o sizin potansiyelinizi aşan bazı yükler altına giriyor olabilirsiniz, hem de çok hesaba katmadığınız bazı maddi konularında bütçenizi bu yeni girişimler çerçevesinde zorladığını gözlemleyebilirsiniz. Zorlayıcı olacak gibi görünüyor. Mars 9. evimize de işaret ettiğinden dolayı bizler gelişmeye çalışırken, girişim yapmaya çalışırken gerçekten de maddi bütçe konusunda sıkıntı yaşayabiliriz bu hafta. Dikkat etmekte fayda var. Jüpiter zaten sizin kendi yönetici gezegeniniz olduğundan dolayı da sizin yapacağınız harcamalar, girişimler şanslı da olabilir, ancak zorlayıcı, özellikle bütçe açısından zorlayıcı da olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Öte yandan Merkür Kuzey Ay düğümüyle de 60'lık bir açı yapacağından dolayı yine kardeş kuzen ilişkilerinin bize destek verdiğini de gözlemleyebiliriz. Kuzey Ay düğümü bize zaten odak noktamızın kendimiz olmamız gerekliliğine de işaret ettiğinden dolayı bizler burada desteği yakın çevremizden de bulabiliriz. Oradan belki fikirsel bazı önemli destekler, yardımlar alabiliriz. Biraz kendimiz de çaba gösterdiğimiz takdirde kendimize odaklandığımız, imajımıza odaklandığımız, yeniden hayata başlamaya odaklandığımız sürece güzel etkiler alacağız gibi görünüyor. Aynı gün içerisinde Venüs ve Lilith'in de bir karşıt açısı söz konusu. Venüs ve Lilith'in karşıt açısı da bize şu mesajı veriyor: ailevi ilişkilere biraz dikkat. Kimin neyi çekemediği, kimin hangi konuda sizi kıskandığı biraz gündemi yorabilir. Ailevi ilişkilerde de zorluklar bizi biraz gerebilir. Belki kendi gölge yanlarınızı ailevi bireylerinize yansıtıyor da olabilirsiniz. Burada biraz kendinizle de bir iç yüzleşme yaşamanızda da fayda olabilir. Yani kişisel alanda veya karşınızdaki kişilerin birbirinizin üzerinde kıskançlıklar veya olumsuz yönlerinizi karşınıza yansıtma gibi etkilerin açığa çıkma potansiyeli daha yüksek gibi görünüyor.
Genel olarak harita bize bu mesajları veriyor. Bu hafta içerisinde biliyorum sizler yine maddi konular, kazançlar, işte kariyer, aşk hayatınızla ilgili de daha detaylı yorumlar bekliyorsunuz. Jüpiter bu hafta zorlu bir açıda. O yüzden aşk hayatımızla ilgili biraz zorlanmalar söz konusu olabilir. Belki orada boyumuzu aşan ilişkilere giriş yapma potansiyelimiz de söz konusu olabilir. Burada dikkat etmemiz gerekecektir. Kariyer alanında da yine çekememezlik gibi durumlar, belki kıskançlıklar biraz işimizi zorlaştırabilir ama 6. evimizin yönetici gezegeni Güneş, Jüpiter'le destekleyici açısını netleştirmeye doğru ilerlediğinden dolayı da aslında çalışma arkadaşlarımızla yeni güzel başlangıçlar yapabiliriz, girişimler yapabiliriz. Mesleki gelişim açısından pozitif destekler alabiliriz. Kuracağımız bağlantılar da iş alanımızda yükselmemizi destekler nitelikte olabilir. Öte yandan kazançlar hanemizde yine belirttiğim gibi Mars-Jüpiter zorlayıcı açısı bizi biraz zorlayabilir. Maddi konular haricinde biraz daha rahat hareket edebileceğimiz bir hafta olabilir gibi görünüyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.